kardeşim Monica sahte hayatı için övgüler alırken, herkes yanımdan birer fon gürültüsü gibi geçip gidiyordu. Büyükannem Hilde'nin 80. doğum gününe kadar yıllarca buna izin verdim. Babaannem bana şu an nerede oturduğumu sorduğunda sadece Central Park manzaralı küçük bir penthouse dedim. Kız kardeşim şampanyasını beyaz masa örtüsünün üzerine püskürttü. Annem hayalet görmüşe döndü. Ukala eniştem ise sadece ıslık çalıp vay canına, vay canına diyebildi. O an hepsinin ayaklarının altındaki zemin kaydı ve ben nihayet ailenin paspası olmaktan kurtuldum. Küçük bir not, bu hikayeye devam etmeden önce beni nereden izliyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Eğer siz de daha önce değerinizi hafife alan aile bireylerine karşı dik durmak zorunda kaldıysanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Benim adım Simone. 34 yaşındayım ve görünmez olma sanatında ustalaştım. Ailem için ben sadece Queens'te bir bodrum katında yaşayan, başarısız bir sekreterim. Aslında New York City'nin önde gelen girişim sermayesi, Venture Capital, firmalarından birinde kıdemli yönetici ortak olduğumu ve düşmanca devralmalar konusunda uzmanlaştığımı bilmiyorlar. Ama bugün konu iş değil, hayatta kalmaktı. 2012 model darbe almış gri Honda Civic'imi, annemin hafta sonu için kiraladığı devasa malikanenin garaj yoluna sürdüm. Buraya şirketime ait bir Rolls Royce ile gelebilir, hatta helikopter bile tutabilirdim ama illüzyonu bozmamam gerekiyordu. Arabamın paslı tamponu kaldırıma sürttü. Bu sesten irkildim ama bu da benim kostümümün bir parçasıydı. Derin bir nefes aldım ve dikiz aynasından kendimi kontrol ettim. Makyaj yok, arkadan alelade toplanmış saçlar ve sade, siyah düğmeli bir gömlek. Tam olarak beni görmek istedikleri gibi görünüyordum. Kendi paramla aldığım süslemelerle dolu ağır bir çantayı taşıyarak taş yoldan yukarı yürüdüm. Daha zile bile basamadan dış kapı hızla açıldı. Annem Vivian orada duruyordu. Gülümsemiyordu. Merhaba demedi. Yolculuğumun nasıl geçtiğini sormadı. Sadece manikürlü parmağıyla arabamın bagajını işaret etti. Geciktin Simone. Catering firması trafikte kalmış. Arkadaki bahçeye acilen 40 kasa şarap taşıman gerekiyor. Çantamı omzumda düzelttim ve konuşmaya çalıştım. Merhaba anne. Ben de seni gördüğüme sevindim. Gözlerini devirdi ve tiksinti dolu bir sırıtışla beni tepeden tırnağa süzdü. Neden bu iç karartıcı siyah gömleği giyiyorsun? Büyük annenin 80. Yaş gününe değil de cenazeye gidiyor gibisin. Sana özellikle şık gelmeni söylemiştim. Tanrı aşkına bir kez olsun kız kardeşin gibi düzgün görünmeye çalışsan ölür müsün? Monica birazdan burada olacak ve blogu için bir fotoğrafçı getiriyor. Lütfen genel görüntüyü bozmamaya çalış. Boğazımdaki düğümü yuttum. Ona bu siyah gömleğin İtalya'dan gelen $1000 bir ipek karışımı olduğunu söylemek istedim. Ama üzerinde devasa bir logo basılı olmadığı sürece kaliteyi asla anlayamazdı. Sadece başımı salladım ve yanından geçip gittim. Arkamdan, yan kapıdan dolan, diye bağırdı. Ana holden geçip de içeri çamur taşıma. Yerleri daha yeni parlattırdım. Evin etrafından dolaştım. Ucuz spor ayakkabılarımın altında çakıllar gıcırdıyordu. Ellerim çantaların ağırlığından değil, onun bu tanıdık reddedişinin verdiği sızıdan titriyordu. Ben $100 milyonlarca portföyleri yönetiyorum. Öğle yemeğinden önce yozlaşmış CEO'ları iflas ettiren kararlar alıyorum. Ve şimdi burada nakit parayla 3 kez satın alabileceğim bir evde hizmetçi gibi emir alıyordum. Çantaları terasa bıraktım ve boş masalara baktım. Her zamanki gibi her şeyi tek başıma kurmamı bekliyorlardı. Ama bu sefer çantamda gizli bir silahım ve her şeyi değiştirecek bir planım vardı. Tam beyaz masa örtüsündeki son kırışıklığı da düzeltmiştim ki, garaj yolundaki çakıllar,
annemin tüm birikiminden daha pahalı bir aracın tekerlekleri altında ezildi. Parlak, kiraz kırmızısı bir Porsche Panamera ana girişin önüne yanaştı, motoru gereksiz bir gürültüyle kükredi. Duraksadım, çünkü bundan sonra ne geleceğini çok iyi biliyordum. Dışarıdan bakanlar için bu, güçlü bir çiftin gelişi gibi görünüyordu. Benim içinse, arka sağ camında barkod etiketi hala hafifçe görülebilen, hafta sonu için kiralanmış bir araçtan ibaretti. Annem Vivian kiralık etiketini fark etmedi ya da umursamadı. Yüzü yıllardır görmediğim bir sevinçle aydınlandı. Özür bile dilemeden omzuma çarparak yanımdan adeta fırladı ve çığlık attı. Geldiler. Sonunda onur konuklarımız geldi. Tüm aile, bir ünlüyü kovalayan hayran kulübü gibi dış kapıdan dışarı fırladı. Karlı amcam, Sara halam ve daha önce beni görmezden gelen kuzenlerim bile arabayı sarmak için koştular. Sürücü kapısı açıldı ve eniştem Brett dışarı çıktı. Fazla dar olan ceketini düzeltti ve aynanın karşısında çalıştığı belli olan bembeyaz bir gülümseme sundu. Yolcu tarafına geçip kız kardeşim Monica için kapıyı açtı. Monica, Met Gala'nın kırmızı halısına adım atıyormuş gibi arabadan indi. Öğleden sonra güneşini yansıtan parıltılı, altın rengi bir elbise giymiş poşeti elinde ve hava parçalı bulutlu olmasına rağmen yüzünün yarısını kaplayan kocaman bir güneş gözlüğü takmıştı. Annem, ah benim güzel kızım. Film yıldızı gibi görünüyorsun, diye hayranlıkla iç geçirdi ve Monica'yı boğucu bir kucaklamaya aldı. Monica sinirlerimi bozan yüksek tonda bir kahkaha attı ve ünlü bir Fransız tasarımcının logosunu taşıyan büyük bir çantayı göstermek için kolunu uzattı. Ciddi bir tonla, dikkat et anne, çantayı ezme, dedi şakacı bir edayla. Bu yeni sezon. Catherine masasının biraz uzağında durmuş, ellerimi bir bezle siliyor ve çantayı incelemek için gözlerimi kısıyordum. 10 metre öteden bakınca etkileyici görünüyordu. Ama ben bu çantanın orijinaline 3 farklı renkte sahibim. Askıdaki dikişlerin hafifçe düzensiz olduğunu ve altın rengi metal kısımların fazla pirinç gibi durduğunu anında fark ettim. Muhtemelen Chinatown'da bir ara sokaktan alınmış kaliteli bir taklitti. Ancak ailem için bu, onun muazzam başarısının kanıtıydı. Altta kalmak istemeyen Brett, iri gümüş saatinde saati kontrol etmek için kolunu yukarı sıyırdı. Kolumun ışığı yakalamasını sağlayarak yüksek sesle, "Geciktiğimiz için hepimizden çok özür dileriz," diye duyurdu. Zaman akıp gitti. Bu sabah devasa bir anlaşma imzaladım ve ardından galeriye uğramam gerekti. Bilirsiniz işte. Karl amcam hayranlıkla ıslık çaldı. O bir Rolex mi, Brett? Brett sırıttı ve camına hafifçe vurdu. Öyle tabii Karl. Bu aile için sadece en iyisi. Gülmemi zor tuttum. Bu özel modelin 3 yıllık bekleme listesi olduğunu ve $40.000 tuttuğunu çok iyi biliyordum. Brett ise orta düzey bir satış müdürüydü. Bir banka soymadığı sürece bu saat ya sahteydi ya da egosundan bile yüksek bir faiz oranıyla krediyle finanse edilmişti. Sonunda gürültülü, gülen, hayranlık ve kıskançlık dolu bir kitle halinde eve doğru ilerlediler. Kalabalık dağıldığında aniden karşı karşıya geldik. Elimde ordör tepsisiyle orada durmuş, bir merhaba ya da en azından bir onaylama bekliyordum. Monica bir saniye duraksadı. Bakışları üzerimden sanki bir mobilyaymışım gibi kayıp geçti. Merhaba demedi. Nasıl olduğumu sormadı. Sadece Brett'e döndü ve "Hayatım, bana içecek bir şeyler getir, susuzluktan ölüyorum," dedi. Doğrudan yanımdan geçip gittiler. Pahalı parfümlerinin ve tıraş kolonyalarının kokusu yüzüme çarptı. Onlar için ben bir kız kardeş veya baldız değildim. Sadece dekorun bir parçasıydım. Kendi kendilerini kandırdıkları bu filmin arka plan figürüydüm. Tepsiyi sıkıca kavradım. Işıklar hala üzerindeyken tadını çıkar Monica, diye düşündüm. Çünkü bu gösterinin faturası tahmin ettiğinden çok daha erken kesilecek.
Evin salonundaki boğucu atmosferden kaçmak umuduyla mutfağın sığınağına çekildim. Buradaki hava kızarmış tavuk ve biberiye kokusuyla yoğundu ama en azından sessizdi. Az önce mükemmel bir şekilde dizdiğim tepsiden yumurtaları yerleştirmeye odaklandım ve bu tekrarlayan harekette huzur buldum. Bu huzur, sallanan kapı hızla açılana kadar tam 3 dakika sürdü. Gelen bir etti. İçeri girdi, sanki 30 dakikalık bir araba yolculuğu değil de maraton gibi önemli iş görüşmeleri yapmış gibi kravatını gevşetti. Buzdolabının yanından geçip tezgahın üzerindeki su arıtma sürahisine yöneldi ve hemen yanımdaki granit adaya yaslandı. Bana dönmeden önce suyundan uzun, dramatik bir yudum aldı. Bakışları yüzümden kayıp elimdeki tepsiye indi. Yapmacık bir dostlukla damlayan bir sesle, "Bak sen, burada kimler çalışıyormuş," dedi. Sormadan tepsiden mükemmelce dizilmiş yumurtalardan birini alıp ağzına attı. Mutfağı süzerken yüksek sesle çiğniyordu. "Biliyor musun Simone, seni burada mutfakta gördüğümde kendimi direkt eski günlerdeki gibi hissediyorum. Bu sana yakışıyor. Yani ev işleri. Dürüst bir iş sonuçta." Ellerimi sabit tutmaya çalışarak bakışlarımı tepside tuttum. "Merhaba Brett," dedim nötr bir sesle. Kibirle titreyen alçak bir kahkaha attı. Kişisel alanımı ihlal ederek bir adım yaklaştı ve ağır elini omzuma koydu. Teselli etmek istercesine hafifçe sıktı ama bu daha çok bir kurbanlık hayvanın kalitesini kontrol ediyor gibi hissettirdi. "Bak, buraya gelirken Monica ile konuştuk. Senin için gerçekten endişeleniyoruz. Hala o taşeron firmadaki küçük veri girişi işini yaptığını biliyorum." "Saati ne kadar?" $12 mı? Bu şehirde aylık metro kartına bile yetmez. Sertleştim ama geri çekilmedim. Alçak sesle, "Aslında artık finans sektöründe çalışıyorum," dedim. Brett yüksek sesle kahkaha attı ve tezgaha vurdu. "Finans mı? Ah Simone, bir bankada veznedar olmak finans sektöründe çalışmak demek değildir. Ama bak, ben cömert bir adamım. Benim şirketim Alpatek hızla büyüyor. Şehir merkezinde devasa yeni bir ofise taşınıyoruz ve tesis ekibimiz için eleman arıyoruz." Bana bir sır veriyormuş gibi eğildi ve sesini alçalttı. "Sıhhi tesisat mühendislerine ihtiyacımız var. Bilirsin işte, temizlik personeli ama yüksek kalitede kurumsal temizlik. Maaş muhtemelen şu an kazandığının 2 katı olur ve hatta ek diş sigortası bile var. Sonunda şu ön dişindeki kırığı yaptırabilirsin." İçgüdüsel olarak dilimi dişlerimin üzerinde gezdirdim. Herhangi bir kırık yoktu. Sadece beni küçük düşürmeye çalışıyordu. Yukarı bakıp gözlerinin içine baktım. "Alpatek," diye ismi tekrarladım. Bu ismi çok iyi biliyordum. Çünkü geçen haftayı onların feci bilançolarını analiz ederek geçirmiştim. "Evet, Alpatek," dedi göğsünü kabartarak. "Biz bir sonraki büyük tek boynuzluyuz, unicorn şirket. İnsan kaynakları müdürüne senin için iyi bir referans olabilirim. Ona aileden olduğunu söylerim. Yerleri fırçalamak çok havalı bir iş değil ama hey, birinin bunu yapması lazım. Ve dürüst olalım Simone, sen pek yönetici kumaşına sahip değilsin. Sen daha çok bir arka plan çalışanısın." Elini nazikçe omzumdan kaldırdım ve bir adım geri çekildim. Ona tüm şirketini 3 aylık bonusumla satın alabileceğimi söyleme isteği dayanılmazdı. Ama zamanlama mükemmel olmalıydı. Yüzüme gergin, küçük bir gülümseme yerleştirdim. "Bu çok naziksin Brett ama ben yaptığım işte kalmayı tercih ederim. Mevcut pozisyonumdan şaşırtıcı derecede memnunum." Omuz silkti ve tepsiden bir yumurta daha aldı. "Nasıl istersen. Ben sadece daha az şanslı olanlara yardım etmeye çalışıyorum. Kira zamanı geldiğinde bana ağlayarak gelme sakın." Arkasını döndü ve partiye geri döndü. Beni doldurulmuş yumurtalarla ve Brett'in yarın sabah bu mutfağa hiç girmemiş olmayı dileyeceği bilgisiyle baş başa bıraktı.
Ev kısa sürede pazar günü şıklığını kuşanmış 50 misafirin uğultusuyla doldu. Annem masraftan kaçınmamış ve terasın köşesinde hafif müzik çalan bir ikili tutmuştu. Arka bahçe, beyaz ketenler ve altın rengi masa süslemeleriyle tam bir rüyaya dönüşmüştü. Bir düğün dergisinden fırlamış gibi duruyordu. Ama annemin çiçekçiye ödeme yapabilmek için 2 kredi kartının limitini sonuna kadar zorladığını biliyordum. Sürgülü kapıların önünde durmuş, elimde bir tükenmez kalemle talimat bekliyordum. Monika çoktan masanın baş köşesinde krallığını kurmuş, amcamın yaptığı bir şakaya kahkahalar atıyordu. Bu sırada Brett de az önce taşıdığım şaraplarla kadehleri sürekli tazeliyordu. Akşam yemeği servis edileceği sırada annem herkesin dikkatini çekmek için ellerini çırptı. Pekala, herkes lütfen yerlerini alsın. Oturma düzenimiz bellidir, lütfen isim kartlarınıza bakın. Misafirler yerleşim planına hayran kalarak sağa sola hareketlendiler. Çardağın altında güneşten korunan ve taze orkidelerle süslenmiş uzun, dikdörtgen bir masa vardı. Tüm halalar, amcalar ve önemli kuzenler dahil olmak üzere 20 kişilik yer vardı. Genç yeğenimin bile günün anlam ve önemi olan doğum günü kızı Hilde babaannemin yanına oturduğunu gördüm. Ana masada kendi ismimi aradım. Yoktu. Çimenlerin üzerindeki daha küçük masalara baktım. Orada da yoktu. Annem bir şeyler aradığımı fark edince, yüzünde yapmacık bir gülümsemeyle aceleyle yanıma geldi. Ah Simone tatlım, seni unutmadım. Annem manikürlü parmağıyla arka kapının yakınında, seyyar tuvaletlerin ve çöp kutularının hemen yanına kurulmuş küçük, katlanabilir bir masayı işaret etti. Çevredeki misafirlerin duyabileceği kadar yüksek bir sesle, seni oraya yerleştirdim, dedi. Böylesi çok daha pratik. Fotoğraflar için doğru düzgün giyinmemişsin ve mutfağa yakın olup sürekli bir şeyler tazeleyecek birine ihtiyacımız var, bu yüzden orada oturman en mantıklısı. Ayrıca ana masadaki yerimiz çok dar. Seni oraya sıkıştırıp herkesi rahatsız etmek istemedik. Sallanan masaya baktım. Üzerinde bir örtü bile yoktu. Sadece bir kağıt peçete ve plastik çatal bıçak duruyordu. Çocuk masasıydı işte, ama çocuksuz olanı. Temelde hizmetçi bölmesiydi. Birkaç kuzenim elleriyle ağızlarını kapatarak kıkırdadı. Monika ise telefonundan başını bile kaldırmadı. Tamam anne, dedim kendimden emin bir sesle. Parti için hangisi en iyisi ise o olsun. Sürgün edildiğim yere gittim ve soğuk metal katlanır sandalyeye oturdum. Yakındaki çöp kutularının kokusu hafifti ama hissediliyordu. Bulunduğum noktadan tüm partiyi, bir tiyatro oyununu izleyen bir seyirci gibi görebiliyordum. Onlar somon füme ve bonfilelerini yerken, ben kendime bir bardak su koydum. Ancak onlar kimin kilo aldığını, kimin işten kovulduğunu dedikodu yapmakla meşgulken, ben telefonumu çıkardım. Sosyal medyaya bakmıyordum, güvenli borsa uygulamamı açtım. Tokyo borsası az önce açılmıştı ve Asya teknoloji sektöründeki dalgalanma muazzam bir fırsat sunuyordu. Ailem akşam yemeğini borçla yerken, ben batmakta olan bir yarı iletken firması üzerinde 3 adet açığa satış, short sell işlemi gerçekleştirdim. Annemin aile birliği üzerine kadeh kaldırdığı o kısa sürede 25.000 dolar kazanmıştım bile. Suyumdan bir yudum aldım ve onları izledim. Kendilerini bu kalenin kralları ve kraliçeleri sanıyorlardı ama bankanın tahta sahip olduğunu ve benim de o bankayı satın almak üzere olduğumu fark etmemişlerdi. Tabaklar kaldırıldı ve annemin beklediği an nihayet geldi. Hediye verme zamanı. Tabii ki Monika ilk sırada olmak için ısrar etti. Ayağa kalktı, tüm bahçe sessizleşene kadar çatalıyla şampanya kadehine vurdu. Elbisesini düzeltti ve üzerinde benim arabamdan daha pahalıya mal olmuş gibi duran büyük, altın sarısı bir zarfla Hilde babaannemin yanına gitti. Eğitimli bir duyguyla titreyen bir sesle, "Babaanne, tüm hayatını bize bakarak geçirdin," diye duyurdu. "Şimdi sana bakma sırası bizde."
Zarfı havalı bir jestle sundu. Babaannem zarfı açtı ve içinden parlak, baskılı bir kupon çıkardı. Bahamalarda 7 günlük, her şey dahil bir gemi seyahati sertifikasıydı. Aile alkış tufanına koptu. Sara halam gözündeki bir damla yaşı sildi. "Ah Monika, çok cömertsin," diye bağırdı. Monika ışıldıyor, bu hayranlığın tadını çıkarıyordu. Havaya bir öpücük savurarak, "Ben sadece babaannem için en iyisini istiyorum," dedi. Dışlanmışların masasındaki yerimden gözlerimi kısıp kupona baktım. Yazı tipini tanımıştım. Bu bir seyahat acentesinin reklam broşürüydü. Ödenmiş bir bilet falan değildi. Alttaki küçük yazılarda rezervasyonu aktifleştirmek için ön ödeme yapılması gerektiği açıkça belirtiliyordu. Monika temelde babaanneme bir fatura hediye etmişti ama bunu fark edecek kadar yakından bakan kimse yoktu. Sonra dikkatler bana yöneldi. Annem, sanki sadece varlığım bile yorucuymuş gibi yüksek sesle içini çekti. "Simone, bir hediye getirmeyi becerebildin mi yoksa sadece bedava yemek için mi geldin?" Ayağa kalktım ve ana masaya doğru yürüdüm. Sessizlik ağır ve rahatsız ediciydi. Altın bir zarfım yoktu. Cebime uzandım ve küçük, yıpranmış deri bir not defteri çıkardım. Kapağı çizilmiş, kenarları aşınmıştı. Eskiden dedeme ait olan ve içine iş fikirlerini yazdığı bir günlüktü. Eski deposundan bunu bulup çıkarmak ve kapağını restore etmek için aylarımı harcamıştım. Onu nazikçe babaannemin ellerine bıraktım. "Doğum günün kutlu olsun babaanne." Brett masanın diğer ucundan burnundan güldü. "Cidden mi Simone, kullanılmış bir not defteri mi? Buraya gelirken bir çöp konteynerinden mi çıkardın bunu?" Monika kıkırdayarak elini ağzına kapattı. "Ah Simone, bu çok şirin. Belki babaannem bunu alışveriş listesini yazmak için kullanır." Kuzenler güldü. Annem beni kulağımdan tutup götürmek istiyor gibi bakıyordu. Ama Hilde babaannem gülmedi. Ellerini çatlamış derinin üzerinde gezdirdi, gözleri yumuşadı. Bu defteri hatırlamıştı. İçindeki eski boş sayfaları görmeyi bekleyerek kapağı yavaşça açtı. Ancak birden gözleri fal taşı gibi açıldı. Ön cepte güvenli bir şekilde duran bir banka çeki vardı. Üzerine 100.000 dolardan fazla bir meblağ yazmıştım. Bu onun ipotek borcunu kapatmaya ve emekliliğini tamamen finanse etmeye yetecek bir miktardı. Babaannem dona kaldı. Sayıya baktı, sonra başını kaldırıp bana baktı. Gözlerindeki şoku ve ardından gelen o küçük anlama kıvılcımını gördüm. Monika'nın gösterişli ama değersiz kağıt parçasına baktı, sonra tekrar benim hediyeme döndü. Başka kimse çeki göremeden defteri hızla kapattı ve göğsüne bastırdı. Gerçek bir duyguyla ağırlaşan bir sesle, "Teşekkür ederim Simone," dedi. "Bu hayatımda aldığım en değerli şey." Bana göz kırptı, minicik, neredeyse fark edilemeyecek bir hareketti bu. Annem, babaannemin ailenin başarısız üyesine karşı sadece kibar olmaya çalıştığını düşünerek gözlerini devirdi. "Hadi pastaya geçelim," diyerek ellerini çırptı. Ama yalnız masama geri dönerken oyunu değiştirdiğimi biliyordum. Babaannem artık her şeyi biliyordu ve bu, onların o kusursuz küçük dünyasındaki ilk çatlaktı. Güneş bakımlı çitlerin arkasında batmaya başladığında, o pahalı şaraplar etkisini göstermişti. Brett artık sadece kibirli değil, aynı zamanda dağınıktı. Kravatını gevşetmiş, koltuğuna yayılmıştı ve elinde yarı dolu bir kadeh şarabı kraliyet asası gibi tutuyordu. Konu kaçınılmaz olarak iş dünyasına geldi ki bu Brett'in en sevdiği konuydu. Çünkü bu sayede açıkça anlamadığı havalı terimleri, buzzwords, kullanabiliyordu. Gelecek hafta Horizon Ventures ile yapacağı toplantının detaylarını yüksek sesle anlatıyor, 3 mil ötedeki herkesin onun ne kadar büyük bir isim olduğunu bilmesini sağlıyordu. Kelimeleri hafifçe yuvarlayarak, "Her şey Series AA serisi, turu ile ilgili," diye açıkladı. Çoğu insan önce sağlam bir ürüne veya gerçek satış rakamlarına ihtiyacınız olduğunu düşünür.
ama bu eski kafalı bir düşünce tarzı. Günümüz piyasasında her şey anlatıdan, storytelling ibaret. Gerçeği değil, rüyayı satarsınız. Horizondaki yatırımcılar bana 5 milyon dolar vermek için yalvarıyorlar çünkü benim enerjime kapılıyorlar. Katlanır masamda oturmuş, kurumuş bir parça pastayla oynarken onun girişim sermayesinin en temel ilkelerini nasıl katlettiğini dinliyordum. Sesli gülmek istedim. A serisi finansman tamamen ürün pazar uyumu, product market fit ve finansal metriklerle ilgiliydi. Eğer bir sunum toplantısına, pitch, gidip uygulanabilir bir kırlılık planı olmadan sadece bir hayal satmaya kalkarsanız, odadan kahkahalarla kovulurdunuz. Bunu çok iyi biliyordum çünkü geçen hafta tam da bu yüzden 3 şirketi bizzat reddetmiştim. Yarın sabah bu saçmalıkları ortaklarıma gerçekten anlatmaya kalkarsa 5 dakika bile dayanamazdı. Brett sandalyesinde döndü ve bakışlarını bana dikti. Belli ki ailenin bu muhtaç üyesine ders verme ihtiyacı hissetmişti. Şarap kadehini bana doğru sallayarak ve bu sırada birkaç damlayı beyaz keten örtüye dökerek "Simone, dikkatle dinle," diye bağırdı. "Seni o bodrum katından çıkaracak bir şeyler öğrenebilirsin." Annem hafifçe kıkırdayarak kahvesinden bir yudum aldı. "Onu dinle Simone. Brett dünyanın nasıl işlediğini bilir." Brett seyircilerden aldığı güçle sırıttı. "Görüyorsun ya Simone, senin pozisyonundaki insanların asıl sorunu kıtlık zihniyetidir. Sen bir maaş çeki için çalışıyorsun. Saatlerini dolara takas ediyorsun. Bu bir tuzaktır. Böyle asla öne geçemezsin." Öne doğru eğildi, gözleri sahte bir bilgelikle açılmıştı. "Sırrın ne olduğunu biliyor musun? Para parayı doğurmalı. Kaldıraç, leverage kullanman gerek. Ama sanırım maaştan maaşa yaşarken bu kavram senin için biraz fazla yüksek, değil mi?" Masadakilere bakıp onay aradı. Kuzenlerim, sanki Warren Buffett bir ustalık sınıfı dersi veriyormuş gibi ciddiyetle başlarını salladılar. Brett sahte bir şefkatle devam etti. "Bu senin suçun değil, gerçekten. Bazı insanlar sadece işçi olarak doğar, bazıları ise Monica ve benim gibi vizyoner olarak. Biz risk alırız, imparatorluklar kurarız. Sen ise sen dosyaları sıralarsın ve bu da sorun değil. Dünyanın dosyaları sıralayacak insanlara da ihtiyacı var." Sallanan plastik masanın kenarını sıkıca kavradım. Buradaki ironi o kadar yoğundu ki içinde boğulabilirdim. Karşımdaki o vizyoner borç içinde yüzüyor ve sahte bir saat takıyordu. Dalga geçtiği o dosya düzenleyici ise son 5 yıldır sürekli olarak piyasanın üzerinde performans gösteren bir portföyü yönetiyordu. "Haklısın Brett," dedim sakin bir sesle. "Sanırım bende o vizyoner geni yok. Ben sadece sayıların uyuştuğundan emin olmayı severim." "Kesinlikle," diye bağırdı Brett ve eliyle masaya vurdu. Gümüş takımlar havaya fırladı. "Ve tam da bu yüzden her zaman olduğun yerde kalacaksın. Ama hey, canını sıkma. Alpatek halka arz edildiğinde sana daha güzel bir araba alırım. Belki bu 10 yıllık Honda'dan da iyisini." Masa yeniden kahkahalara boğuldu. Ben ise sadece su bardağıma bakıp gülümsedim. "Konuşmaya devam et Brett," diye düşündüm. Söylediğin her kelime profesyonel tabutuna çakılan başka bir çivi ve yarın sabah onları çakmak için sabırsızlanıyorum. Tuvalete gitmem gerektiğini iddia ederek masadan izin istedim. Ama asıl amacım Wall Street kurdunu oynayan Brett'ten biraz uzaklaşmaktı. Misafir tuvaleti, partinin gürültüsünden uzakta, evin arka tarafına yakın dar bir koridordaydı. Kapıya yaklaştığımda beni donduran bir ses duydum. Bu, makyajını tazeleyen mutlu ve başarılı bir influencer'ın sesi değildi. Kesik kesik, çaresiz hıçkırıkların sesiydi. Duraksadım, elim kapı kolunun üzerinde asılı kaldı. İnce ahşabın arkasından Monica'nın boğuk ama net sesini duyabiliyordum. Biriyle tartışıyordu ve sesi korku doluydu. "Lütfen, hesabı donduramazsınız," diye tısladı.
Pazartesi günü Hamptons gezisi için bir ön ödemem var. Eğer bu kart reddedilirse herkes gerçeği anlar. Biraz daha yaklaştım. Karşı taraftaki kişi cevap verirken bir sessizlik oldu. Muhtemelen ona ödenmemiş borçların listesini okuyordu. Monica, son 3 asgari ödemeyi kaçırdığımı biliyorum, diye bağırdı. Sesi histerik bir şekilde yükseliyordu. Ama Brett şu an bir anlaşma bağlıyor. Parayı haftaya alacağız. Bana bir ek süre tanımak zorundasınız. Eğer kredi limitimi keserseniz yemin ederim kendimi öldürürüm. Beni duyuyor musunuz? Benim itibarımı mahvederseniz ben de sizinkini mahvederim. Geri çekildim. Sırtım koridorun duvarına yaslandı. Büyük resim artık tamamlanmıştı. Sahte çanta, kiralık araba, o çaresiz onaylanma ihtiyacı. Kız kardeşim ve kocası sadece maaştan maaşa yaşamıyorlardı. Çökmenin eşiğinde olan bir borç dağının üzerinde yaşıyorlardı. Ailenin altın çocuğu aslında boğuluyordu ve kafasını suyun üzerinde tutabilmek için duygusal şantaja başvuruyordu. Ben daha uzaklaşamadan banyo kapısı hızla açıldı. Monica dışarı fırladı. Telefonunu bir can kurtaran simidi gibi sıkıca kavramıştı. Gözleri kan çanağı gibiydi ve rimeli hafifçe akmıştı. Ancak beni orada gördüğü an dönüşümü anında gerçekleşti. Korku yok oldu ve yerine hemen alaycı bir kibir maskesine bıraktı. Sırtını dikleştirdi ve hızlı, agresif bir hareketle gözlerinin altını sildi. "Ne diye burada koridorda dolanıyorsun Simone? Beni mi dikizliyordun?" "Sadece tuvalete gidecektim Monica," dedim sakince, sanki bir alacaklıya merhamet dilenmesini hiç duymamışım gibi. Burnumdan soludu ve ellerinin hafifçe titremesini gizlemek için kollarını göğsünde kavuşturdu. "Evet, tabii, hep buralarda dolanıp başarımızdan sana da biraz bir şeyler bulaşmasını umuyorsun zaten. Şunu hemen açıklığa kavuşturalım." Bana doğru bir adım attı. Parmağını havaya sallayarak, "Benden para istemeyi aklından bile geçirme. Brett'in saatini gördün ve para içinde yüzdüğümüzü sanıyorsun biliyorum. Ama benim param yatırımlarda kilitli. Senin anlayamayacağın yüksek profilli işler. O yüzden bana kira veya araba tamiriyle ilgili ağlama hikayelerinle gelme." Ona baktım. Zalimlikle gizlemeye çalıştığı gözlerindeki o paniği gördüm. Artık öfke hissetmiyordum. Aksine acıma duyuyordum. Kendi elleriyle inşa ettiği bir hapishaneye sıkışmıştı ve dünyanın onun bir sahtekar olduğunu öğrenmesinden deliler gibi korkuyordu. "Senin parana ihtiyacım yok Monica," dedim alçak sesle. "Yok öyle mi?" Sert bir kahkaha attı ve omzuyla beni iterek partiye geri döndü. "Güzel, çünkü zaten bir sent bile alamazsın. Ve şimdi o yüzünü düzelt de öyle çık dışarı. Çok iç karartıcı görünüyorsun." Alkışların ve şampanyaların ortasına geri dönüşünü izledim ve içten içe çığlık attığını çok iyi biliyordum. Beni yerime oturttuğunu sanıyordu ama aslında bana yalanlarını yerle bir etmem için gereken o son yapboz parçasını az önce elleriyle vermişti. Monica ile olan bu karşılaşmayı henüz tam olarak sindirememiştim ki annem yanı başımda belirdi. Bana normalde varlığıma karşı beslediği o aşağılamayla bakmıyordu. Aksine hemen tanıdığım o gergin, kasıntı gülümsemesi vardı yüzünde. Bu, imkansız bir şey isteyeceği zaman kullandığı o gülümsemeydi. "Simone tatlım," diye şakıdı ve kolumu anaç bir kucaklamadan çok bir demir kıskaç gibi kavradı. "Gel benimle. Seninle aile arasında, baş başa küçük bir konuşma yapmamız gerek." Beni partinin ışıklarından ve caz müziğinden uzaklaştırıp evin köşesinden dolandırdı. Ayrı duran garajın yakınındaki karanlık ve ıssız bir noktaya götürdü. Buradaki hava nemli toprak ve benzin kokuyordu. Kimsenin dinlemediğinden emin olmak için omzumun üzerinden arkasına baktı. Sonra bana döndü ve iki elimi birden tuttu. Avuç içleri terden sırılsıklamdı.
Beni dinle Simone, diye söze başladı. Sesi gizemli bir fısıltıya dönmüştü. Kız kardeşin ufak ve geçici bir sıkışıklık içinde. Sadece küçücük bir nakit akışı problemi. Tabii ki ciddi bir şey değil. O milyonlar kazanıyor biliyorsun. Ama yüksek profilli yatırımlarda işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin. Tüm sermayesi şu an gayrimenkul ve hisselerde kilitli. Hiç kıpırdamadan orada durdum ve ağını örmesine izin verdim. Bunun benimle ne ilgisi var anne? Annem Vivian ellerimi daha sıkı sıktı. Ufak bir ödeme yapması gerekiyor. 50.000 dolar kadar. Aslında hiçbir şey değil. Sadece transferin onaylanmasını beklerken hesaplarını aktif tutmak için bir formalite. Ama bankalar ona zorluk çıkarıyor çünkü işini büyütmek için halihazırda çok fazla açık kredisi var. Duraksadı ve yardım teklif etmemi bekledi. Ben sessiz kalınca devam etti. Ses tonu tatlılıktan talepkar bir havaya büründü. Yani plan şu, senden bir kişisel kredi çekmeni veya belki birkaç kredi kartı açmanı istiyoruz. Sadece şu 50.000 doları kapatmak için. Monica sana bunu faiziyle birlikte önümüzdeki ay geri ödeyecek. Söz veriyorum. İnanamayarak ona baktım. Monica için 50.000 dolar borca girmemi mi istiyorsun? Vivian elini küçümserce salladı. Ah, bana öyle bakma. Bu son derece mantıklı. Bir düşünsene Simone, senin kocan yok, çocukların yok. Bir evin yok ve bankanın el koyabileceği hiçbir varlığa sahip değilsin. En kötü senaryoda kredi notun düşse bile bu senin için büyük bir sorun yaratmaz. Kirada oturuyorsun. Döküntü bir araba sürüyorsun. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Ama Monica'nın bir itibarı var. O halka mal olmuş bir figür. Kredi notunun düşmesine izin veremeyiz. Bu ailenin imajını mahveder. Mantığının zalimliği nefes kesiciydi. Onun gözünde ben sadece kara koyun değil, aynı zamanda kurbanlık kuzuydum. Benim finansal geleceğim gözden çıkarılabilirdi çünkü korunmaya değer bir geleceğim olduğuna inanmıyordu. Monica'yı sıcak tutmak için benim kredi notumu yakmaya dünden hazırdı. Anne, dedim kelimeleri o nemli havada asılı bırakarak yavaşça, Monica lüks hayat tarzını devam ettirebilsin diye benden finansal intihar etmemi istiyorsun. Maskesini tamamen düşünerek bana çıkıştı. Bu intihar değil. Bu bir görev. Hayatın boyunca bu aile sayesinde yaşadın. Seni biz doyurduk. Seni biz giydirdik. Şimdi nihayet işe yaramak için bir şansın var. Bencil olma Simone. Pazartesi günü evrakları imzala. Bir cevap beklemedi. Elbisesini düzeltti, topuklarının üzerinde döndü ve müziğin geldiği yöne doğru geri yürüdü. Beni karanlıkta, annemin sadece kız kardeşimi kayırmakla kalmayıp onu kurtarmak için beni aktif olarak yok etmeye hazır olduğu gerçeğiyle baş başa bıraktı. Doğrudan annemin gözlerinin içine baktım. Akşamın nemi boğucu hissettiriyordu ama zihnim kristal kadar berraktı. 34 yıl boyunca hep evet demiştim. Evet, çocuklara bakarım. Evet, Monica'ya ders çalıştırırım. Evet, o parlayabilsin diye ben geri planda dururum. Ama bu gece hayır kelimesi özgürlük gibi bir tat veriyordu. Hayır anne, dedim kararlı ve kısık bir sesle. Bunu yapmayacağım. Vivian gözlerini kırpıştırdı. Sanki yabancı bir dilde konuşmuşum gibi ağzı hafifçe açık kaldı, efendim. Sanırım seni doğru anlayamadım Simone. Az önce bunun bir acil durum olduğunu açıkladım. Kız kardeşinin itibarı söz konusu. Seni çok iyi anladım anne, diye cevap verdim ve kollarımı göğsümde kavuşturdum. Ve cevabım hala hayır. Monica 32 yaşında. Eğer boyundan büyük işlere kalkıştıysa bu onun sorunu, benim değil. Benim üzerime bir borç daha yıkmak, o borcu yok etmez. Sadece yükü devreder ve ben artık bana ait olmayan yükleri taşımaktan bıktım. Annemin yüzündeki değişim anında gerçekleşti ve korkutucuydu.
O tatlı, suç ortağı gülümseme yok oldu ve yerini saf zehir saçan bir hırlamaya bıraktı. Bir adım yaklaştı. Parmağını göğsüme bastırdı. "Seni bencil küçük sürtük," diye tısladı. Sesi öfkeden titriyordu. "Buna nasıl cüret edersin? Senin için yaptığım her şeyden sonra. Seni doyurdum. Giydirdim. Başının üzerine bir çatı koydum ve sen bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Kız kardeşinin boğulmasını izleyerek mi? Halbuki onu kolayca kurtarabilirsin." Sakin bir şekilde, "O boğulmuyor anne," diye karşılık verdim. "O bir yalanı yaşıyor. Ve sen de buna çanak tutuyorsun." Vivian bağırdı. "Bana ders vermeye kalkma." Sesi tehlikeli bir şekilde yükseliyor, partideki misafirlere kadar ulaşmakla tehdit ediyordu. "Sen sadece kıskançsın, değil mi? Onu her zaman kıskandın. Monica'nın güzel, başarılı ve herkes tarafından seviliyor olmasını hazmedemiyorsun. Sen ise sadece çıkmaz bir sokak işi olan, bencil ve yalnız bir hiçsin. Onun başarısız olmasını istiyorsun çünkü bu seni kendi zavallı hayatın hakkında daha iyi hissettiriyor." Söylediği kelimeler can yakmak ve sadece sevilmek isteyen bir evladın en derin güvensizliklerini vurmak üzere tasarlanmıştı. Ancak benden geri sekti. Ben kim olduğumu biliyordum. Ne inşa ettiğimi biliyordum ve karşımdaki kadının bir evladı değil, sadece bir yatırımı koruduğunu çok iyi anlıyordum. "Ne istersen onu düşün anne," dedim ve bir adım geri çekilerek onun erişim alanından çıktım. "Ama ne bugün ne de başka bir zaman hiçbir şey imzalamıyorum." Vivian göğsü hızla inip kalkarak bana dik dik baktı. "Güzel. O zaman sen de bencil ol. Ama kedilerin ne yapayalnız öldüğünde bizden hiç şefkat bekleme. Sen benim için öldün Simone." Saçlarını düzeltti, o yapmacık gülümsemesini yüzüne yerleştirdi ve partinin ışıklarına doğru geri döndü. Beni karanlıkta bıraktı. Arkasından bakarken garip bir hafiflik hissettim. Beni hayatından çıkardığını sanıyordu ama gerçekte beni az önce özgür bırakmıştı. Garajın gölgesinden çıktım ve ışık zincirlerinin sıcak amber ışıltısına geri döndüm. Annem çoktan terasın merkezinde yerini almıştı. Elinde taze bir kadeh şarap ve gözlerine ulaşmayan bir gülümseme taşıyordu. Hızlı davranmıştı. Kendimi toplamam için geçen o 2 dakikada, halka açık infazım için sahneyi çoktan hazırlamıştı bile. Tam ana masanın duyabileceği mesafeye gelene kadar bekledi ve sesini tam caz grubunun sesini bastıracak kadar yükseltti. Dramatik bir şekilde iç çekerek elini Monica'nın omzuna koydu. "Gerçekten kalbim kırılıyor. Zavallı Monica canını dişine takarak çalışıyor. Bir imparatorluk kurarken işlerin nasıl olduğunu bilirsiniz işte. Milyonlarca dolarlık varlığınız vardır ama bazen nakit akışı geriden gelir. Bir iş baronu olmanın yükü işte. Monica sadece elinden gelenin en iyisini yapıyor." Monica bakışlarını kucağına indirdi ve tükenmiş mağdur rolünü mükemmel oynadı. "Sadece elimden geleni yapıyorum anne," diye fısıldadı. Öyle ki tüm masa duyabiliyordu. Vivian başını salladı ve bana hayal kırıklığı dolu bir bakış attı. Bu ailedeki herkesin bu baskıyı anlamıyor olması çok yazık. Şarabından bir yudum aldı ve kadehiyle beni işaret etti. "Mesela Simone'yi ele alalım. Onun o güzel, güvenli küçük bir işi var. Küçük saatlik ücretini kazanıyor ve bir ejderha gibi biriktiriyor. Risk almanın ne demek olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Ve kendi kız kardeşinin küçücük bir geçici desteğe ihtiyacı olduğunda arkasını dönüp gidiveriyor." Masadaki sohbet bir anda bıçak gibi kesildi. Çatallar tabaklara bırakıldı. Tüm gözler bana çevrildi. Onlar finansal olarak istismar edilmeyi reddeden bir kız kardeş görmüyorlardı. Altın çocuğa yardım etmeyi reddeden cimri ve nankör bir kadın görüyorlardı. Sara halam inci yüzüklerinin titrediği elleriyle başını salladı. "Ah Simone, cidden mi? Aile aileye yardım eder. Kural budur." Karl amcam çenesindeki et sosunu silerek araya girdi.
Biliyor musun Simone, kendi insanlarını desteklemek için kullanmadıktan sonra paranın hiçbir faydası yoktur. Monica'ya yardım edebildiğin için gurur duymalısın. Ailemizin adını haritaya yazdıran o. Sen ise sadece arka planda yaşıyorsun. Onların bu yargılayıcı bakışlarını fiziksel bir ağırlık gibi hissederek yanlarından geçtim. Annem anlatıyı ustaca tersine çevirmişti. Onun versiyonunda Monica parasız değildi. Sadece muazzam başarısı nedeniyle geçici olarak nakit sıkıntısı çekiyordu. Ve ben mantıklı davranmıyordum, bencillik ediyordum. Brett'in masanın diğer ucundan bana göz kırptığını ve kadehini alaycı bir kadeh kaldırma hareketiyle havaya kaldırdığını gördüm. Burada ne döndüğünü çok iyi biliyordu. Beni utandırarak boyun eğdirmeye çalışıyorlar ve sosyal baskının cüzdanımı açmama neden olacağını umuyorlardı. Çöp kutularının yanındaki sürgün masama ulaştım ve oturdum. Kendimi savunmadım. Monica'nın kredi kartı borçlarında boğulduğunu veya Brett'in bir sahtekar olduğunu haykırmadım. Sadece plastik çatalımı aldım ve soğuk somondan bir lokma yedim. Bırakın konuşsunlar, diye düşündüm. Bırakın beni kötü adam yapsınlar. Bu durum, üzerinde resim yaptıkları o tuvali satın alacağım anı sadece daha da tatlı kılacak. Telefonuma son bir kez baktım. Evin ipotek borcunun kapatılması için yapılan havale az önce hesaba geçmişti. Masalarında yemek yerken o evin ev sahibini yargılıyorlardı ve bundan haberleri bile yoktu. Terasa çöken o rahatsız edici gerginliğini dağıtmak için Brett anlatıyı değiştirmeye karar verdi. Monica'nın borçları hakkındaki fısıldaşmaların tehlikeli olduğunu biliyordu. Bu yüzden her zaman yaptığı şeyi yaptı, yalanı ikiye katladı. Ayağa kalktı, şarap kadehini ağzına kadar doldurdu ve tüm masanın dikkatini çekmek için boğazını temizledi. Sahte bir özgüvenle gürleyen bir sesle, "Biliyor musunuz, herkes küçük engellere o kadar çok odaklanıyor ki," diye duyurdu. "Ama şu an üzerinde hızla ilerlediğimiz o başarı otoyolunu göremiyorlar. Monica ve ben küçük paralar için endişelenmiyoruz çünkü yarın sabah her şey değişiyor." Annem bir can kurtaran simidi sezmiş gibi can kulağıyla dinledi. "Ne demek istiyorsun Brett? Bize iyi haberleri anlat." Brett sırıttı, arkasına yaslandı ve ceketinin önünü açtı. "Aslında imza atılana kadar bir şey söylemek istemiyordum. Ama madem burada hepimiz aileyiz, anlatabilirim. Şöyle ki, Alpatek devasa bir sermaye enjeksiyonu almak üzere. Yarın sabah tam saat 9'da Horizon Ventures'ın üst düzey yöneticileriyle bir toplantım var." Olduğum yerde dondum. Çatalım ağzıma giden yolun yarısında asılı kaldı. Horizon Ventures herhangi bir sıradan yatırım firması değildi. Benim sıfırdan kurduğum şirketti. Kıdemli yönetici ortak unvanını taşıdığım şirketti. Kapımızdan giren her anlaşmayı biliyordum ve bu hafta için planlanan her sunumdan haberim vardı. Brett, yüzmek istediği o köpek balığının sadece 10 metre ötesinde oturmuş patates salatası yediğinden habersiz bir şekilde devam etti. "Burada 5 milyon dolarlık bir ağ serisi yatırım turundan bahsediyoruz. Şirket sunumumuzu okumuşlar ve dürüst olmak gerekirse bayılmışlar. Kıdemli ortak bizzat bu toplantıyı talep etti. Benim vizyonumun tam da şu an piyasanın ihtiyacı olan şey olduğunu söyledi." Çatalımı yavaşça tabağa indirdim. Bir Brett Miller ile toplantı talep ettiğimi hiç hatırlamıyordum. Zihnimdeki takvimi yokladım. Gerçekten de sabah saat 9'da bir sunum, hiç toplantım vardı ama asistanım bunu Solutions şirket adı altında kaydetmişti. Normalde kıdemsiz ortakların ilgilendiği düşük öncelikli bir toplantıydı. Ama başvurularındaki finansal tutarsızlıklar o kadar barizdi ki, bunu yüzlerine karşı reddetmek istediğim için bizzat devralmaya karar vermiştim. Bu ana kadar Solutions'ın Alpatek'i temsil ettiğinden zerre haberim yoktu. Aile sevinç çığlıkları attı. Karl amcam birasını kaldırarak, "5 milyon dolar mı?" diye bağırdı. "İşte büyüklük budur evlat." Monica rahatlamış görünüyordu.
Az önceki paninin yerini kendini beğenmiş bir memnuniyet almıştı. Gördün mü anne? Sana söylemiştim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar zengin olacağız. Ve bazıları da burada ufak bir kredi kartı faturası için endişelenmemiz gerektiğini sanıyordu. Var olmayan bir zaferi kutlamalarını izledim. Brett öyle bir yalan söylüyordu ki yalanı neredeyse elle tutulur hale gelmişti. Kimse ona bayıldığımızı söylememişti. Şirketine adli bir inceleme, adli muhasebe denetimi için işaretlemiştik çünkü öngörülen satış rakamları matematiksel olarak imkansız görünüyordu. O bir taç giyme törenine değil, sorgu odasına doğru yürüyordu. Dudaklarımda beliren o tehlikeli küçük gülümsemeyi gizlemek için bir yudum su aldım. Alkışların arasından sıyrılan sesimle, Horizon Ventures çok saygın bir firmadır Brett, dedim. Son derece titiz durum tespitleri, özenli inceleme yapmalarıyla bilinirler. Hesap kitaplarının bu tarz bir incelemeye hazır olduğundan emin misin? Brett güldü ve elini küçümserce salladı. Lütfen Simone, sen veri girişine geri dön. Horizondaki ortaklar benim gibi büyük resmi gören düşünürlerdir. Onlar öyle her küçük makbuza takılıp kalmazlar. Biz vizyon üzerinden bağ kuracağız, tablolar üzerinden değil. Yarın oraya bir talepkar olarak gireceğim ve bir multimilyoner olarak çıkacağım. Yavaşça başımı salladım. Haklısın Brett. Yarın asla unutamayacağım bir gün olacak. Sana bunun sözünü veriyorum. Masadaki kutlama devam etti ama benim için atmosfer tamamen değişmişti. Ailem Brett'te muzaffer bir kahraman görürken, ben gözleri bağlı bir şekilde uçuruma doğru koşan bir adam görüyordum. Şarabın ve zafer hissinin etkisiyle yüzü kızarmış bir halde annemin ve kuzenlerimin hayranlığının tadını çıkarışını izledim. Kendi dehasından o kadar emindi ve buna o kadar kesin olarak inanıyordu ki, dünyadaki en bariz uyarı işaretini tamamen gözden kaçırmıştı. Venture Capital, girişim sermayesi, firmaları, büyük bir sorun ya da büyük bir fırsat olmadığı sürece tohum aşamasındaki seed, girişimlere kıdemli ortak göndermezler. Ben onun dosyasını tutarsızlıklar nedeniyle bizzat işaretlediğim için, bu ikisinden hangisi olduğunu çok iyi biliyordum. Ona kendini küçük düşürmesi için son bir şans vermeye karar verdim. Uçuruma yuvarlanmadan önceki son çıkıştı bu. Dedikoduları kesmek için yüksek sesle boğazımı temizledim. Brett, dedim alçak ama ciddi bir sesle. Heyecanlı olduğunu biliyorum ama bu toplantının sadece bir formaliteden ibaret olduğundan kesinlikle emin misin? Horizon Ventures normal bir banka değildir. Kurallara ve mevzuatlara uyum konusunda acımasızdırlar. Eğer tahminlerinde tek bir ondalık basamak bile yanlışsa, seni paramparça ederler. Masa yeniden sessizliğe büründü. Annem çatalını sertçe masaya vurdu. Tanrı aşkına Simone, neden her zaman böyle bir oyun bozan olmak zorundasın? Onun adına öylece sevinemiyor musun? Brett elini kaldırarak annemi susturdu. Hayır, bırak konuşsun Vivian. Sevimli bir çaba. Dudaklarında beni hemen oradan kovmak istememe sebep olacak alaycı bir sırıtışla bana döndü. Simone, endişeni gerçekten takdir ediyorum. Yüksek finansın nasıl işlediğini anladığını sanman çok dokunaklı ama sen buna bir çalışanın, bir işçi arısının gözlüğüyle bakıyorsun. Kuralların önemli olduğunu sanıyorsun. Mevzuat uyumunun önemli olduğunu sanıyorsun. Öne doğru eğildi, dirseklerini masaya dayayarak kişisel alanımı ihlal etti. Büyüklüklerde olay kişide biter Simone. Olay el sıkışmaktadır. Horizondaki ortaklar benim adımı gördüler. Geçmişimi ve potansiyelimi gördüler. Rakamlar ise sadece muhasebecilerin daha sonra çözeceği sıkıcı detaylardır. Yarın sadece bir zafer turu olacak. El sıkışacağız, pahalı viskiler içeceğiz ve evrakları imzalayacağız. Bu bitmiş bir iş. Yüz ifademde en ufak bir açık vermeden gözlerinin içine baktım. Yani durum tespit sürecine, özenli inceleme, hazırlanmadığını söylüyorsun.
Sadece şansına ve dualarına güvenerek gidiyorsun. Brett, sanki bir yürümeye başlayan çocuğa kuantum fiziği anlatıyormuş gibi güldü ve başını salladı. Dua falan yok Simone. Bu saf strateji ama bunu anlamanı zaten beklemiyorum. Dürüst olmak gerekirse, Horizon binasının nerede olduğunu bilmene bile şaşırırdım. Finans bölgesindeki o cam kulelerden birinde. Hani şu güvenlik görevlilerinin bile senden daha fazla kazandığı kulelerde. Senin gibi insanlar Simone, lobiyi bile geçemezler. 45. Hattaki toplantı odasına davet edilmeyeceğini ise kesin. Yaptığı hakaretin verdiği memnuniyetle arkasına yaslandı. O yüzden kendine bir iyilik yap. Sen veri girişine sadık kal. Bırak yetişkinler işlerini halletsin. Belki uslu bir kız olursan sana toplantıdan hatıra bir tükenmez kalem getiririm. Gülümsedim. Bu kez gerçek bir gülümsemeydi çünkü kapan kurulmuştu ve o iki ayağıyla birden tam ortasına basmıştı. Haklısın Brett, dedim alçak sesle. Öyle bir yere muhtemelen hiç yakışmam. Su bardağımı aldım ve bir yudum çektim. Sadece Horizon binasına yakışmakla kalmadığımı, o binanın 45. katının bana ait olduğu gerçeğini gizlemek için. Ve yarın sabah benim toplantı odama girdiğinde, adımı hiç duymamış olmayı dileyecekti. Catering personeli tabakları kaldırdı ve doğum günü pastasını içeri tekerlekledi. Üzeri altın varaklar ve yenilebilir orkidelerle kaplı, 3 katlı bir vanilyalı pandispanya şaheseriydi. Annem pastacıya, pastanın Instagram'da olabildiğince pahalı görünmesi talimatını vermişti belli ki. Monica hemen Hilde babaannemin yanında pozisyon aldı ve fotoğrafçıya mükemmel açıyı yakalaması için direktifler verdi. Elini babaannemin omzuna koyarak, "Herkes mutlu yıllar" şarkısını söylerken o ezberlenmiş, yapay gülümsemesiyle poz verdi. Ben arkada sürgün masamın yanında durmuş, titreyen mumları izliyordum. İçimde garip bir mesafe hissi vardı. Eskiden olsa böyle anlar beni küçük hissettirirdi. Kendi ailemin kıyısında durmanın sızısını hissederdim. Ama bu gece kendimi sadece bir trajedinin son perdesini izleyen bir yönetmen gibi hissediyordum. Onların bilmediği bir şeyi biliyordum. Kibirlendikleri o temelin kumdan yapıldığını ve suların hızla yükseldiğini. Hilde babaannem, 80 yaşındaki birine göre şaşırtıcı bir akciğer gücüyle mumları üfledi. Aile tezahürat yapıp alkışladı. Duman gece havasına yükselirken, babaannem kalabalığın yüzlerine baktı. İlk dilimi kesmeye çalışan annemi görmezden gelerek terasın öbür ucundan benimle göz teması kurdu. "Simone, çocuğum, yaklaş bakayım," diye seslendi. Sesi güçlüydü ve anında sessizlik sağladı. Öne doğru yürüdüm ve ışık çemberine girdim. "Evet, babaanne." Bana o keskin, her şeyi bilen gözlerle baktı. Az önce defterdeki çeki fark eden aynı gözlerle. "Bütün akşam sana bir şey sormak istiyordum," dedi. "İşinle hep çok meşgul olduğun için senin hakkında pek bir şey öğrenemiyorum. Şu an nerede oturuyorsun? Hala Queens'teki o küçük bodrum katında mısın? Hani şu bütün gece kaloriferi tıkırdayan ve yağmur yağdığında tavana akan yer?" Soru havada ağır ve beklenti dolu bir şekilde asılı kaldı. Tüm aile bana döndü. Sara halamın gözlerindeki acımayı gördüm. Brett'in yüzündeki o kendini beğenmiş memnuniyeti gördüm. Bu hikayeyi seviyorlardı. Simone'nin mücadele ettiği, Simone'nin eğer onlarınki gibi bir hırsa sahip olmazsanız başınıza geleceklere dair ibretlik bir hikaye olduğu o anlatıya bayılıyorlardı. Cevap vermek için ağzımı açtım ama Monica ben daha bir şey diyemeden lafa atladı. Öne çıktı ve kadehinde kalan şampanyayı çalkaladı. Sert ve zalim bir kahkaha atarak, "Ah babaanne, onu utandırma," dedi. "Şehrin ne kadar pahalı hale geldiğini biliyorsun işte." Kiralar uçtu. Monica bana döndü, gözleri kötülükle parlıyordu. Muhtemelen bir sürü öğrenciyle paylaşımlı bir evde yaşıyordur. Bilirsin işte, ravzalar ve temizlik nöbetleri.
Önemli olan birkaç dolar tasarruf etmek, değil mi Simone? Bahse girerim, o küçük taşeron işinin aylık metro kartını ödeyebilmek için bir stüdyo daireyi 3 kişiyle paylaşıyordur. Annem kıkırdayarak başını salladı. Herkes kendi seçimlerini yapar. Monica başarıyı seçti, Simone ise. Her neyse işte bunu seçti. Kuzenler kıkırdadı. Hava onların bu üstünlük taslamalarıyla ağırlaşmıştı. Yukarıdan aşağıya bana vurduklarını ve zaten yerdeyken beni tekmelediklerini sanıyorlardı. Yerde falan olmadığımı bilmiyorlardı. Ben onların 30.000 fit yukarısında uçuyordum ve yükü üzerlerine bırakmak üzereydim. Plastik çatalımı bilerek yavaş bir hareketle sallanan masaya bıraktım. Bu hareket bahçedeki tüm bakışları üzerine çekti. Monica'nın hayali ranzalarımla ilgili yaptığı şakanın kahkahaları hala havada yankılanıyordu. Ancak ben ayağa kalktığımda o kahkahalar bıçak gibi kesildi. Kağıt peçetemi aldım, dudaklarımın kenarını kuruladım ve siyah ipek gömleğimin önünü düzeltmek için kendime bir saniye verdim. Doğrudan bakışlarım karşısında o alaycı sırıtışı hafifçe sarsılan Monica'ya baktım. Sonra tüm dikkatimi Hilde babaanneme verdim. Sessizleşen terasta en ufak bir güvensizlik belirtisi göstermeden ve net bir sesle, "Aslında babaanne," dedim, "geçen ay Queens'ten taşındım. İşe gidip gelmek biraz fazla uzun sürüyordu." Annem, para tasarrufu yapmak için banyoya taşındığıma dair başka bir yorum yapmaya hazırlanarak küçümser bir ses çıkardı. Ama ona bu fırsatı vermedim. Doğrudan annemin gözlerinin içine bakarak devam ettim. Şehir merkezinde kendime bir daire satın aldım. Çok abartılı bir şey değil. Sadece Central Park manzaralı küçük bir penthouse, çatı katı dairesi. Tepki anında ve mutlak oldu. Arka bahçeye çöken sessizlik o kadar ağırdı ki fiziksel olarak hissedilebiliyordu. Partinin arka plan sesleri, bardak şıkırtıları, fısıldaşmalar ve hatta caz grubu bile sanki bir vakumun içinde yok olmuştu. Tam 10 saniye boyunca tek ses, çitlerdeki cırcır böceklerinin ötüşü ve otobandan gelen uzak trafik uğultusuydu. Annemin ağzı hafifçe açık kaldı. Şarap kadehi tehlikeli bir şekilde yana eğildi. Az önce böbürlenerek gülen Brett, gözlerine ulaşmayan bir sırıtışla dona kaldı. Monica ise sanki bir uzaylı dilinde konuşmuşum gibi bakıyordu. Beyni, hayatı boyunca aşağıladığı kız kardeşinin ağzından çıkan penthouse ve Central Park kelimelerini sindirmeye çalışıyordu. Brett'in yüzündeki kanın çekildiğini gördüm. Diğerlerinin aksine o satış sektöründeydi. Gayrimenkulden anlardı. Central Park West'te bir penthouse'un binlerce değil, milyonlarca dolar ettiğini, yani hayatı boyunca kazanabileceğinden çok daha fazlası olduğunu çok iyi biliyordu. Kafasında hesap yapmaya çalıştığını, yalanı yakalamaya uğraştığını görebiliyordum. Düşen bir tabağın sesi gibi sessizliği bozan şiril sesiyle Monica kekeledi. Penthouse mu? Neden bahsediyorsun sen Simone? Alt kiralama, sublet falan herhalde. Yoksa zengin birilerinin evine mi göz kulak oluyorsun? Gülümsedim. Soğuk ve keskin bir gülümsemeydi bu. Hayır Monica, satın aldım. 45. Hatta. Rezervuar üzerindeki gün batımı manzarası aslında buradan bakılan manzaraya çok benziyor. Sadece sivrisinekler yok. Daha fazla detay vermedim. Bunu nasıl karşılayabildiğimi açıklamadım. Primlerden veya kar paylarından, dividends, bahsetmedim. Sadece bu ifadeyi odada öylece bıraktım. Onların gerçekliğini yerle bir eden, devasa ve tartışılamaz bir gerçek olarak. Hilde babaannemin bir gülümsemeyi gizlemek için elini ağzına götürdüğünü ve gözlerinin neşeyle parladığını gördüm. O biliyordu. Oyunun bittiğini fark eden tek kişi oydu. Geri kalanlar ise sadece kendi varsayımlarının enkazı altında durmuş, başlarının üzerindeki tavanın ne zaman çöktüğünü merak ediyorlardı.
Sessizlik sonunda hayret dolu bir iç çekişle değil, Monica'nın boğazına kaçan içkinin çıkardığı o ıslak ve şiddetli sesle bozuldu. Tam konuştuğum anda şampanyasını yutmaya çalışmıştı ve sıvı yanlış boruya kaçmıştı. Şiddetle öksürürken, o pahalı ve yıllanmış şampanyayı kusursuz beyaz masa örtüsünün üzerine ve Brett'in ceketinin koluna püskürttü. Brett onun sırtına vurdu ama gözleri bana kilitlenmişti. Sonra gülmeye başladı. Bu gülüş önce hafif bir kıkırdama olarak başladı ve ardından bahçe duvarlarında yankılanan tam bir kahkahaya dönüştü. O kadar çok gülüyordu ki gözlerindeki yaşları silmek zorunda kaldı. Sanki dünyadaki en komik fıkrayı anlatmışım gibi başını sallıyordu. Nefes almaya çalışarak, "Ah, bu iyiydi Simone," diye soludu. "Neredeyse bir saniyeliğine beni bile kandırıyordun." Central Park'ta bir penthouse ha. Vay canına, gerçekten kendini aşmışsın. Sırtını dikleştirdi, ıslak ceketini düzeltti ve şaşkın aileye baktı. "Millet, anlamıyor musunuz? O penthouse'un sahibi olduğunu söylemiyor. Orada bir çalışan olarak, yani hizmetçi olarak oturduğunu söylüyor." Odadaki gerginlik anında dağıldı ve yerini bir rahatlama dalgasına bıraktı. Elbette bu son derece mantıklıydı. Bu, onların dünya görüşüne tam oturuyordu. Brett parmağıyla beni işaret edip sırıttı. "Olay bu, değil mi Simone? Bir hedgefon yöneticisinin falan yanında temizlikçi veya belki de dadı olarak bir iş buldun. Ve ödemenin bir parçası olarak da hizmetçi katında bir oda veriyorlar. Hey, bunda utanılacak bir şey yok. Bu zengin adamların tatillerde çok iyi bahşiş bıraktığını duymuştum. Belki Honda'yı da böyle karşılayabilmişsindir." Annem Vivian uzun ve bıkkın bir iç çekerek elini göğsüne bastırdı. Bana öfke ve utanç karışımı bir ifadeyle baktı. "Simone, neden her zaman böyle dramatik olmak zorundasın? Kız kardeşine neredeyse kalp krizi geçirttiriyordun. Neden sanki bir gayrimenkul baronuymuşsun gibi göstermek yerine, temizlikçi olarak yeni bir iş bulduğunu açıkça söyleyemedin?" Ayağa kalktı, yanıma geldi ve sesini sert bir fısıltıya düşürdü. "Bizi etkilemek için yalan söylemeyi bırak. Bu çok acınası bir durum. Kendini rezil ediyorsun. Bizi aptal mı sanıyorsun? Ne kadar kazandığını çok iyi biliyoruz. Queens'teki kiranı bile zor ödüyorsun. Bırak Manhattan'da mülk almayı. Şimdi öylece otur, çeneni kapa ve Monica'dan rol çalmaya çalışma." Ona baktım, gerçekliğin kendi versiyonlarına ne kadar çaresizce tutunduklarını gördüm. Başarılı olduğumu kabul edemiyorlardı. Bu yüzden hikayeyi yeniden yazıp beni hizmetçi yapıyorlardı. Bir penthouse'da tuvalet temizlediğime inanmak, o penthouse'un sahibi olduğuma inanmaktan çok daha kolay geliyordu onlar için. Su bardağımı aldım ve yavaş, bilinçli bir yudum aldım. "Haklısın anne," dedim sakince, "daha açık olmalıydım. Bu gerçekten de yatılı, livejin bir pozisyon. Teknik olarak bu doğruydu. Orada yaşıyordum ve güç sahibi bir pozisyondaydım. Ama bu anın tadını çıkarmalarına izin verdim. Gülmelerine, gözlerini devirmelerine ve pastalarına geri dönmelerine izin verdim. Çünkü kibir kulelerine ne kadar yüksek tırmanırlarsa, altlarındaki zemini çektiğimde o kadar sert düşeceklerdi. Masada ailemin yüzlerine baktım. Yanılsamaları içinde tekrar mutlu bir şekilde gülümsüyorlardı. Annem gerçekten de çatalını almış, kriz savuşturulmuş gibi pastasını yemeye devam ediyordu. Onlar için benim bir hizmetçi olduğum fikri rahatlatıcıydı. Bu durum, Monica'nın prenses ve benim köylü olduğum o doğal düzeni yeniden sağlıyordu. O an, hiçbir gerçeğin onların bu inkar duvarını delip geçemeyeceğini anladım. Kendi kararlarını haklı çıkarmak için benim bir başarısız olmama ihtiyaçları vardı. Her şeyi ve hiçbir şeyi anlatan basit bir hareketle omuz silktim. "İstediğinize inanabilirsiniz," dedim alçak sesle. "Benim için gerçekten hiçbir fark yaratmıyor." Çantamı yerden aldım ve omzuma taktım. Omahilde'ye döndüm ve elini son bir kez sıktım.
parmaklarımı ona hediye ettiğim defterin serin derisinin üzerinde bir anlığına bıraktım. Doğum günün kutlu olsun, babaanne akşamın tadını çıkar. Seni yarın ararım. Sonra tüm masaya döndüm ve yüz ifademi nöt tuttum. Korkarım şimdi şehre dönmek zorundayım. Yarın sabah çok erken bir randevum var. Tam saat 9'da bir yönetim kurulu toplantım var ve geç kalamam. Brett neredeyse yine gülüşünde boğuluyordu. Koltuğunda arkasına yaslandı, gömleğinin en üst düğmesini açtı ve bana cam gibi parlayan, eğlenen gözlerle baktı. Kadehindeki şarabı salladı ve bana sanki evcilik oynayan küçük bir çocukmuşum gibi dik dik baktı. Bir toplantı, diye tekrarladı, komşuların duyabileceği kadar yüksek bir sesle. Nasıl bir toplantıdan bahsediyorsun Simone? Mahalle bekçileri toplantısı mı, yoksa Kiracılar Derneği çöp kovalarını kimin çıkaracağını tartışmak için mi toplanıyor? Monica kıkırdadı ve peçeteyi ağzının önünde tuttu. Ah bırak şunu Brett. Belki de bir sendika kurmak için diğer temizlikçi kadınlarla buluşuyordur. Bilirsin işte, daha iyi temizlik malzemeleri talep etmek için. Annem iç çekti ve başını bile kaldırmadan eliyle beni işaret etti. Sadece git Simone, sahneleme yapma ve çatı katına döndüğünde işverenlerini uyandırmamaya çalış. Zengin insanlar personelin gürültü yapmasından nefret eder. Son bir saniye daha orada durdum ve yüzlerinin görüntüsünü hafızama kazıdım. Gaddarlık, benden daha iyi olduklarına dair o mutlak kesinlik. Doğrudan bir ette baktım. Ceketindeki şarap lekesine ve bileğindeki sahte saate baktım. Aslında çok önemli bir toplantı, dedim soğuk ve sakin bir sesle. Şu anda uçurumun kenarında duran bir şirketin geleceğiyle ilgili. Bence bunu büyüleyici bulurdun. Brett elini sallayarak geçiştirdi. Gözleri çoktan şarap şişesine geri dönmüştü. Evet, tabii. Git dünyayı kurtar Simone. Sadece otobüsünü kaçırma. Arkamı döndüm ve çekip gittim. Topuklarımın kaldırımda çıkardığı tıkırtılar, yaklaşan adaletin istikrarlı bir ritmiydi. Yenilgi içinde çekip gittiğimi sanıyorlardı. Tüm dünyalarını havaya uçuracak olan düğmeye doğru yürüdüğümden haberleri yoktu. Elveda Brett, diye fısıldadım kendi kendime yan kapıya ulaştığımda. Yarın geç kalma. Beklemekten nefret ederim. Taş yolun araba yoluna kavuştuğu terasın kenarına ulaştım ve kısa bir an duraksadım. Arkamda kahkahalar dindi ve yerini çatal bıçak seslerine bıraktı, ailem yemeklerine geri dönmüştü. Beni bir kenara atmışlardı. Akıllarından çıkmıştım, sinir bozucu insan statüsüne geri düşürülmüştüm. Ama gecenin içinde kaybolmadan önce oynayacak son bir kartım daha vardı. Telefonum avucumun içinde titredi. Arayan George'du, yönetici asistanım. Zamanlaması her zamanki gibi mükemmeldi. Aramayı kabul ettim ve bilinçli olarak hoparlör tuşuna bastım. Telefonu kulağıma götürmedim. Önümde tuttum, gelişigüzel bir şekilde çantamın askısını ayarladım ve sesin, Brett'in az önce kendine bir kadeh daha şarap koyduğu masaya kadar nemli akşam havasında taşınacak kadar yüksek olmasını sağladım. Devam et George, dedim ve sesim net bir şekilde masaya doğru ulaştı. Hoparlörden yükselen ses netti, profesyoneldi ve şaka yapan bir arkadaşla karıştırılması imkansızdı. Milyar dolarlık programları yöneten bir adamın sesiydi bu. İyi akşamlar Bayan Buru, dedi George. Pilottan az önce onay aldım. Helikopter yakıt ikmali yaptı ve West 30 TH Street helikopter pistinde sizi bekliyor. Hemen kalkış için bir slot aldık. Yemek masasında bir hareketlenme gördüm. Brett'in eli tam şarap doldururken dona kaldı. Şarap şişesi kadehinin üzerinde asılı kaldı. Mükemmel, diye yanıtladım. Ses tonum sıkılmış ve verimliydi. Uçuşun tahmini ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz?
East Hampton'a 35 dakika, diye yanıtladı George. Hukuk ekibi zaten mülkte hazır bekliyor. Kinetik Endüstriyes'in devralınmasına ilişkin birleşme belgeleri imza için hazır. Ortaklar, Asya piyasaları açılmadan önce bu anlaşmayı bu akşam bitirmek için sabırsızlanıyor. Brett'in şarap şişesini düşürdüğünü gördüm. Şişe büyük bir gürültüyle masanın kenarına çarptı, devrildi ve bu gece ikinci kez beyaz masa örtüsünün üzerine koyu kırmızı sıvı döktü. Ama Brett onu silmek için hareket etmedi. Gözünü bile kırpmadı. Ağzı hafifçe açık bir şekilde sırtıma bakıyordu. Helikopter, birleşme, devralma, Asya piyasaları. Bunlar bir veri giriş elemanının kullanacağı kelimeler değildi. Bunlar bir temizlikçinin kullanacağı kelimeler değildi. Bunlar, Brett'in çaresizce öyleymiş gibi davranmaya çalıştığı ama asla gerçekten karşılaşmadığı, evrenin yöneticisi olan insanların kelimeleriydi. Dökülen şarabın sesini görmezden geldim. Pekala George, dedim. Pilota 5 dakika içinde orada olacağımı söyleyin ve hukuk ekibinin mal varlıklarının tasfiyesine ilişkin son maddeyi hazırlamasını sağlayın. Gece yarısına kadar bitmiş olmak istiyorum. Anlaşıldı Bayan Buru. Birazdan görüşmek üzere. Aramayı sonlandırdım ve telefonu tekrar çantama koydum. Yüzlerini görmek için arkamı dönmedim. Buna ihtiyacım yoktu. Onlardan yayılan kafa karışıklığını birisi gibi hissedebiliyordum. Arkamdaki sessizlik artık farklıydı. Artık yargılanmanın sessizliği değildi, korkunun sessizliğiydi. Başarısız Simone imajını, az önce birleşme sözleşmesi imzalamak için Hamptons'a helikopter çağıran kadınla bağdaştırmaya çalışıyorlardı. Paslanmış Honda Civic'imin kapısını açtım ve sürücü koltuğuna kaydım. Anahtarı çevirdiğimde ve motor öksürerek çalıştığında dikiz aynasına baktım. Brett ayağa kalkmıştı, teras korkuluklarına abanmış ve arabama dik dik bakıyordu. Solgun görünüyordu. Tıpkı az önce bir hayalet görmüş bir adam gibi görünüyordu. Ve bir bakıma öyleydi de. Kendisine musallat olmak için geri gelen kendi yetersizliğinin hayaletini görmüştü. Geri vitese taktım ve onları toz içinde bırakarak araba yolundan çıktım. Şüphenin ilk tohumu ekilmişti. Yarın sabaha kadar bu tohum bir panik ormanına dönüşecekti. Arka lambalarım otoyolun karanlığında kaybolurken beni takip edeceklerini biliyordum. Egoları bu bilmeceyi çözümsüz bırakamayacak kadar kırılgandı. Nitekim otoyola çıktığımda, trafikte arkamdan kıvrılarak ilerleyen kırmızı Porsche Panamera'nın belirgin xenon farlarını gördüm. Brett ve Monica pastalarını bitirmek için partiye dönmemişlerdi. Benim en büyük yalanım olduğunu düşündükleri şeyi ifşa etmek için bir görevdeydiler. Kiralık arabalarında geçen konuşmayı mükemmel bir şekilde hayal edebiliyordum. Brett muhtemelen direksiyonu elleri beyazlaşana kadar sıkıyor ve Monica'ya şöyle diyordu. Onun klinik olarak deli olduğunu söylemiştim. Beni araması için bir oyuncu tutmuş olmalı ve aslında normal bir motele ya da bir karavan parkına gidiyor. Benim başarısız olduğumu görmek zorundaydılar. Geceleri rahat uyuyabilmek için beni tamamen sıradan bir durumdayken yakalamak zorundaydılar. Hızımı sabit tuttum ve tam olarak izin verilen maksimum hız sınırıyla sürdüm. Onları banliyölerden çıkardım ve köprüden geçirdim. Bu sırada Manhattan'ın silüeti gece gökyüzüne karşı bir elmas duvar gibi yükseliyordu. Konsense sürmedim. Kırlı sanayi bölgelerine veya kalabalık kiralık apartmanlara sürmedim. Doğrudan canavarın kalbine sürdüm. Milyarderler Caddesi olarak da bilinen 57. Caddeye saptım. Burası tek bir park yerinin çoğu Amerikan evinden daha pahalı olduğu ve havanın kendisinin eski para ve güç koktuğu bir caddeydi. Dikiz aynasında Porsche'nin kavşakta duraksadığını gördüm. Kafaları karışmıştı. Neden fakir akrabaları paslanmış Honda Civic ile dünyanın en pahalı caddesi boyunca ilerliyordu?
Sola sinyal verdim ve Batı Yarımküre'nin en seçkin lüks konut gökdelenlerinden biri olan Cam Kule'nin özel yeraltı girişine yaklaştım. Giriş, ağır bir demir kapı ve aralarında eski gizli servis apanlarının da bulunduğu bir güvenlik ekibi tarafından korunuyordu. Rastgele bir gözlemci için burası zapt edilemez bir kale gibi görünüyordu. Benim için ise sadece evdi. Kireç taşı kemerin altında durduğumda cama indirdim. Beni en iyi ve en kötü anlarımda görmüş olan Henry adındaki metanetli güvenlik görevlisi kulübesinden çıktı. Kimliğimi sormadı. Bir teslimat kodu sormadı. Yüzümü gördü ve devasa çelik kapıları açmak için hemen düğmeye bastı. "İyi akşamlar Bayan Buru," dedi Henry ve sesi sokak gürültüsünün arasından duyuldu. "Evine hoş geldin." Brett, Porsche'yi birkaç araba boyu ötede kaldırım kenarına park etmişti. Dörtlüleri yanıp sönüyordu. Sürücü koltuğundan fırladığını gördüm. Telefonu elindeydi ve her şeyi kaydediyordu. Muhtemelen güvenlik görevlisinin beni geri çevirmesini veya temizlikçilerin girdiği binanın arkasındaki personel yükleme rampasına göndermesini bekliyordu. Bunun yerine ezik büzük Honda Civic için kapıların sanki kraliyet arabasıymış gibi açılışını izledi. Güvenlik amirinin beni gerçek bir saygıyla selamladığını gördü. Garajın parlak bir şekilde aydınlatılmış sığınağına girmeden önce sadece bir saniye duraksadım. Brett'in telefonu indirdiğini, ağzının sessiz bir inanamama çığlığıyla açıldığını gördüm. Monica pencereden dışarı sarkmış, gökyüzünü delen ve bulutların içinde kaybolan binaya dik dik bakıyordu. Aylık bakım ücreti Brett'in yıllık maaşından daha yüksek olan bir binaya bakıyorlardı. Tavşanı deliğine kadar takip etmişlerdi, sadece tavşanın tüm deliğin sahibi olduğunu keşfetmek için. Sabah güneşi Horizon Ventures binasının cam cephesinde yansıyor ve gökyüzünü delip geçiyor gibi görünen göz kamaştırıcı bir ışık kulesi yaratıyordu. Saat tam 8.45'te Brett Miller, finans bölgesindeki kaldırımda kiralık arabasından indi. Dünyayı fethetmeye hazır bir adam gibi ya da en azından herkesi bunu yapabileceğine ikna etmeye çaresizce çalışan bir adam gibi görünüyordu. Sabah ışığında biraz fazla parlak duran en iyi lacivert takım elbisesini giymişti ve küçük bir asansörü boğabilecek kadar çok parfüm sürmüştü. Kravatını düzeltti, binanın cam kapılarındaki yansımasını kontrol etti ve geleceğin CEO'su edasıyla içeri yürüdü. Horizon Ventures'ın lobisi kapitalizmin bir katedrali gibiydi. Zemin İtalyan mermerindendi. Tavan 3 kat yüksekliğe uzanıyordu ve hava para ile pahalı espresso kokuyordu. Özel dikim takım elbiseli erkekler ve kadınlar telefonlara fısıldıyor ve kararlı adımlarla hareket ediyorlardı. Brett doğrudan ana resepsiyon masasına yürüdü ve ziyaretçi sırasını görmezden geldi. Cilalı taşa yaslandı ve sabırsızca parmaklarını masaya tıkırdattı. "Günaydın tatlım," dedi masanın arkasındaki genç kadına ve en parlak sahte gülümsemesini gösterdi. "Ben Brett Miller, kıdemli ortaklarla saat 9'daki toplantı için buradayım. Onları arayıp yeteneğin geldiğini söyleyebilirsin." Resepsiyonist hemen başını kaldırmadı. Monitörlerinin yumuşak ışığıyla aydınlanan yüzüyle bir e-postayı bitirdi. Muhtemelen Brett'in tüm kıyafetinden daha pahalı olan keskin kesimli bir blazer ceket giymişti. Yavaşça bakışlarını kaldırdı. Gözleri soğuk, profesyonel ve tamamen etkilenmemişti. "İsim?" diye sordu ruhsuz bir sesle. Brett gözlerini kırpıştırdı, gülümsemesi hafifçe sarsıldı. "Brett Miller, Alphatech'in CEO'su. Seri A sermaye artırımı ile ilgili bir toplantım var. Bu, bugünkü planlarındaki en önemli toplantı." Resepsiyonist onun adını işkence gibi bir yavaşlıkla sistemine yazdı. Aşağı kaydırdı ve fareye tıkladı. "Ah evet, Bay Miller." Ayze'yi kaldırdı ve içine kısık sesle konuştu. "Geldi." "Evet, anlaşıldı." Telefon
Telefonu kapattı ve tekrar Brett'e baktı. Bay Miller, toplantınız 15 dakika ertelendi. Kıdemli yönetici ortak az önce uluslararası bir aramayı bitiriyor. Bekleme alanında beklemek zorundasınız. Brett'in çenesi kasıldı. Ertelendi mi? Bakın tatlım, anladığınızı sanmıyorum. Benim zamanım son derece değerlidir. Sırada bekleyen yatırımcılarım var. Öylece bir lobide oturamam. Resepsiyonistin yüz ifadesi değişmedi. Masanın altına uzandı ve basit turuncu bir şeride takılı plastik bir yaka kartı çıkardı. Üzerinde büyük kalın harflerle ziyaretçi, Vistor yazıyordu. Herkes bekler, Bay Miller, dedi ve kartı mermer masanın üzerinden kaydırdı. Lütfen bunu ceketinizin yakasına net bir şekilde görünecek şekilde takın. Hazır olduğumuzda güvenlik size asansörlere kadar eşlik edecek. Turnikelerin ötesine geçmeyin. Brett turuncu yaka kartına dik dik baktı. Bu aşağılayıcıydı. Bu, geleceğin teknoloji patronlarına değil, kuryelere ve tamircilere verilen türden bir karttı. Lobide etrafına bakındı ve kimsenin kadının bu reddedici tonunu duymamış olmasını umdu. Pekala, diye terslendi ve kartı hızla çekip aldı. Ama patronunuza Brett Miller'ın bekletilmekten hoşlanmadığını söyleyin. Resepsiyonist ona tüylerini ürperten küçük, gergin bir gülümseme sundu. Ah, patronun sizin tam olarak kim olduğunuzu çok iyi bildiğine inanıyorum. Bay Miller, lütfen yerinize geçiniz. Brett arkasını döndü ve turuncu yaka kartını agresif bir güçle ceketine iğneleyerek bekleme alanına doğru yürüdü. Oturdu, saatine baktı ve gergin bir şekilde ayağını yere vurmaya başladı. 4 kat altında, görmek için can attığı kişinin şu anda bir güvenlik monitöründen kendisini izlediğinden, kahvesini yudumladığından ve onu ezmek için mükemmel anı beklediğinden haberi bile yoktu. 45. kattaki uzun koridorda yürürken, hukuk ekibimle üst düzey bir toplantının tam ortasındaydım. Manhattan'ın en acımasız şirket avukatlarından üçü, deri klasörlerini göğüslerine bastırmış bir şekilde yanımda yürüyorlardı. Ben de bu sırada hızlı adımlarla Alpatek Sözleşmesi'nin tasfiye maddesiyle ilgili talimatlar veriyordum. Avlanan yırtıcıların senkronize ritmiyle hareket eden, koyu renk takım elbiselerden ve hırstan oluşan bir duvardık. Koridor, odayı doğal ışıkla dolduran, duvarlardaki soyut sanat eserlerini ve ayaklarımızın altındaki cilalı mermeri aydınlatan tabandan tavana pencerelerle kaplıydı. Merkezi Asansör Bankası'nın önünden geçerken, hafif bir çınlama sesi varışın habercisi oldu. Adımlarımı yavaşlatmadım, başımı çevirmedim. Bakışlarımı elimdeki belgede tuttum, duruşum dik ve emrediciydi. Ama gözümün ucuyla fırçalanmış çelik kapıların açıldığını gördüm. Brett, executive yönetici, lobisine adım attı. Mimari boyutların karşısında küçücük kalmıştı. Yakasındaki turuncu ziyaretçi kartı, lacivert takım elbisesiyle korkunç bir kontrast oluşturuyordu ve klimalı havaya rağmen hafifçe terliyordu. Yanında bir beyzbol sopasını ikiye kırabilecekmiş gibi duran, taştan yapılmış bir güvenlik görevlisi ona eşlik ediyordu. Brett bir adım öne çıktı, kol düğmelerini düzeltti ve partide sergilediği o kibri geri kazanmaya çalıştı. Sonra bizi gördü. Ya da daha doğrusu beni gördü. Yaklaşık 12 metre ötedeydim ve ondan uzaklaşıyordum. Sırtım ona dönüktü ama bir insan hakkında saklanması zor olan şeyler vardır. Boyum, omuzlarımı tutuş şeklim ve bir gece öncekiyle aynı tarzda topladığım saçlarımın o kendine has dokusu. Brett aniden durdu, öyle ki güvenlik görevlisi neredeyse ona çarpıyordu. Gözlerini kıstı ve görsel bilgiyi işlemeye çalıştı. Bir an için gerçek, onun inkar duvarını delip geçmeye çalıştı. Beni tanıdı. Bunu başını hafifçe yana eğmesinden anladım. Ama beyni bu veriyi kabul etmeyi kesinlikle reddediyordu. Bu bir bilişsel hataydı.
Brett'in dünyasında Simone bir kaybeden, bir hiç, bir hayır kurumuna muhtaç zavallıydı. Bu nedenle yüksek maaşlı avukatlardan oluşan bir ekibe komuta eden kadın Simone olamazdı. Bu mantıksal bir imkansızlıktı. Sakin koridorda sesinin hafifçe yankılandığını duydum. Kendi kendine mırıldanıyordu ama gerginliğinden dolayı ses ayarı kontrolden çıkmıştı. Bu çok garip, dedi çenesini kaşıyarak. Bu kadın tıpkı baldızıma benziyor. Duraksadı ve toplantı odasına doğru köşeyi dönmemi izledi. Sonra kısa, küçümseyici bir kahkaha attı. Yok canım, olamaz. Temizlik personelinden biri olmalı. Güvenlik görevlisine döndü. Yüzündeki o sırıtış geri gelmişti. Burada temizlikçilerinize de bayağı iyi davranıyormuşsunuz ha? Ne? Onlara takım elbise mi giydiriyorsunuz? Sanırım tüm yatırımcı paraları buralara gidiyor. Ya da belki de o bitkileri sulayan kadındır. Güvenlik görevlisi gözünü bile kırpmadı. Eldivenli eliyle sadece bekleme odasını işaret etti. Bu taraftan Bay Miller. Çağrılana kadar oturabilirsiniz. Brett başını salladı ve kafasındaki o görüntüyü silip attı. Üstünlüğünden o kadar emindi ki, beni o güçlü takım elbisenin, Power Suite içinde görmesini, temizlikçi üniforması olarak rasyonalize etmişti. Bekleme alanına doğru yürüdü. O kattaki en güçlü insanın kendisi olduğundan emindi ve az önce hakaret ettiği temizlikçi kadının cellede olmak üzere olduğundan tamamen habersizdi. Bekleme alanı rahatsız ediciydi. Mobilyalar yüzünden değil, orta sınıf bir limuzinden daha pahalı olan İtalyan derisiydi, sessizlik yüzünden. Brett orada tek başına oturdu, ayağını halıya tıkırdattı ve gözlerini odada gezdirdi. Konferans odasının karartılmış camında kendi yansımasını kontrol etti ve 10. kez saçlarını geriye doğru taradı. Not kartlarını çıkardı ve kendi kendine açılış cümlesini mırıldandı. Alpa sadece bir şirket değil, bir harekettir. Hayır, bu çok bayat geliyor. Alpatek entegre lojistiğin geleceğidir. Evet, işte bu. Güçlü ve profesyonel. Derin bir nefes aldı, kravatını düzeltti ve midesinde yükselen mide bulantısını bastırmaya çalıştı. Her şeyini bu toplantıya yatırmıştı. İtibarı, finansı ve egosu masadaydı. Sonunda ağır meşe kapı açıldı. Korkmuş gözlerle genç bir asistan dışarı çıktı. Bay Miller, dedi, sesi bir fısıltıdan halliceydi. Ortaklar şimdi sizin için hazır. Brett ayağa kalktı ve ceketinin düğmesini ilikledi. Gösteri zamanı, şutime, diye fısıldadı kendi kendine. Asistanın yanından geçip doğrudan toplantı odasına yürüdü. Burası devasa bir odaydı. Geri dönüştürülmüş ceviz ağacından yapılmış 6 metre uzunluğundaki bir masa odaya hakimdi. Arkasındaki manzara nefes kesiciydi. Aşağıdaki arabaları karınca gibi gösteren bir Manhattan silüeti panoraması. Ama Brett manzaraya bakmıyordu. Boş sandalyelere bakıyordu. Oda sessizdi. Kollarını açmış bekleyen bir yatırımcı ekibi yoktu. Masanın başucunda sadece tek bir yönetici koltuğu vardı. Duraksadı ve kapının yakınında beceriksizce durdu. Merhaba, diye seslendi ve sesi hafifçe çatallandı. Aniden bir yan kapı açıldı. Bu sefer gelen asistan değildi, bir kadındı. Odaya öyle bir adımla girdi ki, odadaki oksijen tükenmiş gibi hissettirdi. İkinci bir ten gibi üzerine oturan, özel dikim antrasit rengi bir takım elbise giymişti. Kumaş, endirekt aydınlatmanın altında hafifçe parlıyordu. Üzerinde tek bir logo bile olmadan, $5.000 diye bağıran türden bir terzilik işiydi. Elinde ince bir tabletten başka hiçbir şey taşımıyordu. Brett gözlerini kıstı. Kadın ona tanıdık geliyordu ama ortam yanlıştı. Enerji yanlıştı. Bu kadın itaatkarlık değil, güç yayıyordu. Kadın ona bakmadı. Doğrudan masanın başucuna yürüdü, deriden patron koltuğunu çekti ve oturdu.
Tableti hafif bir tıkırtıyla masaya bıraktı ve sonunda bakışlarını kaldırdı. "Lütfen oturun Brett," dedi soğuk ve emredici bir sesle. "Konuşacak çok şeyimiz var." Brett'in dizlerinin bağı neredeyse çözülüyordu. Bu sesi tanıyordu, bu gözleri tanıyordu ama beyni protesto ederek çığlık atıyordu. "Hayır, bu imkansız, Simone." Kendini desteklemek için en yakın sandalyenin arkalığına tutundu. "Simone," diye kekeledi ve boğazında gergin bir kahkaha yükseldi. "Senin burada ne işin var? Buraya gizlice mi girdin? İkimizi de tutuklatacaksın. Patron içeri girmeden hemen o koltuktan kalk." Kımıldamadım. Sadece tabletimin ekranına dokundum ve Horizon Ventures'in logosunu açtım. "Patron benim, Brett. Ve şu anda toplantı odama izinsiz girmiş bulunuyorsun. Otur." Brett, deri koltuk aniden yanan kömürlerden bir yatağa dönüşmüş gibi koltuğundan fırladı. Yüzü saniyeler içinde solgun bir renkten derin, lekeli bir kırmızıya döndü. Masanın başında bana baktı ve ardından gerçek patronun her an içeri gireceği beklentisiyle panik içinde kapıya baktı. Titreyen parmağıyla beni işaret etti. Sesi telaşlı bir fısıltıya dönüştü. "Simone, aklını mı kaçırdın sen? Burada ne yapıyorsun? Derhal o koltuktan kalk. Tanrım, ortaklar içeri girip de CEO rolü yapan temizlikçiyi görürlerse seni oracıkta kovarlar." Kımıldamadım. Yüzüm tamamen ifadesiz bir şekilde onun paniğe kapılışını izledim. Brett bana doğru bir adım attı ve sanki başıboş bir köpeği kovalarmış gibi ellerini salladı. "Su sürahilerini mi getirdin?" "Öyle mi? Tamam, suyu sadece oraya bırak ve git. Seni korumaya çalışıyorum. Onlara sadece masanın tozunu almanı istediğimi söylerim. Ama kıdemli ortak gelmeden önce şimdi hemen gitmen lazım." "Ölmek mi istiyorsun sen?" Şimdi yoğun bir şekilde terliyordu ve elinin tersiyle alnını sildi. Onun için sadece acıma hissettim. Kendi önyargılarına o kadar hapsolmuştu ki tam karşısında ne durduğunu kelimenin tam anlamıyla göremiyordu. Beni bizzat kendimin kontrol ettiği bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyordu. Koltuğumda arkama yaslandım ve kendimi rahat hissettiğimi ona göstermeye yetecek kadar hafifçe döndürdüm. "Hiçbir yere gitmiyorum Brett." O tekrar patlayamadan yönetici asistanım Elena kapının yanındaki gölgeden öne çıktı. Elena tek bir bakışıyla bir donanma askerini bile sindirebilecek bir kadındı. Masaya yürüdü ve tam önüme kalın bir dosya yığını bıraktı. Sonra o soğuk, çelik gibi bakışlarını Brett'e çevirdi. "Bay Miller," dedi, sesi bir giyotin bıçağı kadar keskin ve kesiciydi. "Derhal yerinize oturuyorsunuz." Brett kafası karışmış bir şekilde ona gözlerini kırpıştırdı. "Özür dilerim, sadece personelinizin odayı terk etmesini sağlamaya çalışıyorum ki toplantıya başlayabilelim." Elena gözünü bile kırpmadı. "Bay Miller, kafanız karışmış. Bu masanın başında oturan kadın personel değil. Bu kadın Bayan Simone Buru. Kendisi Horizon Ventures'in kıdemli yönetici ortağı, yatırım komitesi başkanı ve finansman talebinizi onaylama veya reddetme yetkisine sahip tek kişidir. Kendisi beklediğiniz patrondur." Odadaki bütün hava çekildi. Brett, Elena'dan bana, benden tekrar Elena'ya baktı. Beyni bu bilgiyi işlemeye çalışıyordu. Alay ettiği baldızını, önünde oturan o iş dünyası deviyle bağdaştırmaya çalışıyordu. Takım elbisemeye baktı. Personelin bana nasıl saygı gösterdiğine baktı. Ve sonunda o korkunç gerçek üzerine çöktü. Dizlerinin bağı çözüldü ve koltuğuna geri yığıldı. Oturmak istediğinden değil, bacakları sadece çalışmayı durdurduğu için. Bana dik dik baktı, ağzı sudan çıkmış bir balık gibi sessizce açılıp kapandı. Bense sadece önümdeki dosyayı açtım ve onu parçalara ayırmaya hazırlandım.
Toplantı odasındaki sessizlik mutlak ve kusursuzdu. Bu, genellikle bir doğal afetten önce gelen türden bir sessizlikti. Brett, deri koltuğunda çökmüş bir halde oturuyordu ve az önce kendisine sadece 4 dakikalık ömrü kaldığı söylenmiş bir adam gibi görünüyordu. Cildi, o kızarmış kırmızıdan hastalıklı bir griye dönmüştü. Bir gece önce şarap kadehini kendinden emin bir şekilde tutan elleri, şimdi cilalı ceviz masanın üzerinde şiddetle titriyordu. Bana baktı, sonra masanın üzerindeki Simone Buruk, kıdemli yönetici ortak yazan isimliğe baktı. Beynindeki dişlilerin korkunç gerçek yerine otururken nasıl durduğunu neredeyse duyabiliyordum. Son 5 yılını ana yatırımcısına bir hizmetçi gibi davranarak geçirmişti. Son 12 saatini ise yumurtalı ekmek yerken aşağıladığı kadının ta kendisiyle yapacağı toplantıyla böbürlenerek geçirmişti. Ona bir bardak su ikram etmedim. Alnından süzülen teri silmesi için bir mendil de uzatmadım. Sadece önümdeki kalın dosyaya uzandım ve onu açtım. Sessiz odada çevrilen o ağır sayfaların sesi keskin ve gürültülüydü. Parmağımı ilk sayfa boyunca gezdirdim ve zaten ezbere bildiğim rakamlara göz gezdirdim. "Pekala Brett," dedim, hiçbir ailevi sıcaklık barındırmayan sakin ve profesyonel bir sesle. "Devam edelim. Alpatek için 5 milyon dolarlık bir seri A yatırımı talep etmek üzere buradasınız. Dün gece şirketinizin bir unicorn milyar dolarlık girişim olduğunu ve rakamların muhasebeciler için sadece sıkıcı detaylar olduğunu belirtmiştiniz." Brett boğulur gibi küçük bir ses çıkardı. "Simone, lütfen." "Hiçbir fikrim yoktu. Senin olduğunu bilseydim asla." Elimi kaldırdım ve sözünü anında kestim. "Yatırım komitesi başkanı ile konuşuyorsunuz, Bay Miller. Bana ummanımla hitap edin." Gözleri dehşetle sonuna kadar açılırken ağzını kapattı. Önümdeki ev tabloya altın dolma kalemimle hafifçe vurdum. "Şimdi raporunuzu inceledim. Devrim niteliğinde bir lojistik modeline sahip olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ancak son 4 ayın kar ve zarar tablolarına baktığımda kırmızı sayılardan, zarardan başka hiçbir şey göremiyorum. Arka arkaya 8 çeyrektir net zarar bildirdiniz. Müşteri edinme maliyetleriniz sektör ortalamasının 3 katı ve müşteri kayıp oranınız tam bir felaket." Başımı kaldırdım ve gözleriyle buluştum. "O halde lütfen bana açıklayın. Horizon Ventures neden başarısız olan bir şirkete tek bir sent bile yatırsın? Ve daha da önemlisi, tedarikçilerine ödeme yapamayan bir Sin'in, şirket fonlarını kullanarak diğer ofis donanımları altında listelenen 40 bin dolarlık bir Rolex saat alırken kendini nasıl rahat hissettiğini bana açıklayın." Brett içgüdüsel olarak sol bileğini diğer eliyle kapattı ve saati saklamaya çalıştı ama hasar çoktan verilmişti. Kekeledi, işe yarayacak bir yalan bulmaya çalıştı ama o karizmatik satıcı kişiliği tamamen yok olmuştu. O artık bir vizyoner değildi. O sadece bir tırın farlarına yakalanmış bir dolandırıcıydı ve ben direksiyondaydım. Gaz pedalına sonuna kadar basıyordum. Dosyanın sayfasını, sessiz odada bir silah sesi gibi yankılanan bir şaklama ile çevirdim. Brett'e bakmadım. Onu mahkum eden rakamlara baktım. "Sayfa 14'e bakalım," dedim duygusuz bir sesle. Ohio'daki bir tedarikçiyle yapılan yeni ortaklığa dayanarak 4. çeyrek için %30,0'lük bir gelir artışı öngörmüşsünüz. Ancak analistlerim bu sabah o tedarikçiyi aradı. Alpatek adını daha önce hiç duymamışlar. Aslında 3 ay önce iflas nedeniyle faaliyetlerini durdurmuşlar. "Yani Brett, ürününüzü hayalet bir filoyla mı sevk etmeyi planlıyordunuz yoksa biz referansları kontrol etmeden önce çeki imzalayacağımızı mı umuyordunuz?" Brett konuşmak için ağzını açtı ama hiçbir ses çıkmadı. Karada boğulan bir adam gibi görünüyordu. Bir sonraki bölüme geçtim. "Ama gelirleri sahte göstermeniz aslında sorunlarınızın en küçüğü. Asıl suç teşkil eden şey işletme giderleri." Parmağımı rakamlar sütununda gezdirdim.
Burada geçen mali yılda harici marka danışmanlığı için 90 bin dolarlık bir kalem var. Deposunun kirasını ödeyemeyen bir şirket için bu oldukça büyük bir sermaye. Başımı kaldırıp ona baktım. Kim bu danışman, Brett? Hayatta kalmanız için bu kadar kritik olan hangi hizmetleri sunuyorlar? Brett sertçe yutkundu ve yakasını çekiştirdi. Bu bir butik ajans. Bizim sosyal medya varlığımızla ilgileniyorlar. Bu piyasada imaj her şeydir Simone, bunu biliyorsun. Yavaşça başımı salladım. Biliyorum. Bu yüzden bu butik ajansın vergi levhasındaki adresinin bir konut adresi olarak kayıtlı olması dikkatimi çekti. Daha doğrusu sizin ev adresiniz üzerine kayıtlı ve bu limited şirketin ana sahibi Monio Miller adında biri. Brett'in yüzündeki son renk kırıntısı da yok oldu. Kağıda hafifçe vurdum. Bu danışmanın şirket kredi kartına bağlı detaylı makbuzları burada. Bakalım Alpatek ne için ödeme yapıyormuş. Saks Avenue'da üniformalar adı altında 3.000 dolarlık bir harcamamız var. Four Seasons'ta şirket dışı ekip çalışması adı altında 8.000 dolarlık bir harcamamız var. Ve işte benim kişisel favorim. Müşteri edinme adı altında yapılan ama Maldivler seyahatinin ön ödemesi olduğu ortaya çıkan 12.000 dolarlık bir harcama. Dosyayı kapattım ve parmaklarımı birbirine kenetleyerek öne doğru eğildim. Monica bir danışman değil Brett. O senin başlangıç sermayeni kendi kişisel kumbarası gibi kullanıyor ve sen de buna onay veriyorsun. Finans dünyasında ticari faaliyetler hakkında yalan söylerken, yatırımcı paralarını lüks tatiller ve tasarım kıyafetler için ödemekte kullanmanın bir adı vardır. Duraksadım ve kelimenin havada bir giyotin bıçağı gibi asılı kalmasına izin verdim. Buna zimmete para geçirme denir. Ve ofisime eyalet sınırları ötesinden sahte finansal raporlar gönderdiğin için dolandırıcılık suçu da işlemiş oldun. Hukuk ekibim bana bunun federal hapishanede azami 20 yıl hapis cezası olduğunu söylüyor. Brett inleyen bir ses çıkardı ve yüzünü ellerinin arasına gömdü. O artık arabamla alay eden o kibirli enişte değildi. İşlediği suçların delillerini bizzat hakime, jüriye ve cellada teslim ettiğini henüz fark etmiş bir suçluydu. Elimi kaldırdım ve kalın dosyanın üzerine vurarak, cam duvarlarda yankılanan kesin ve otoriter bir gümlemeyle dosyayı kapattım. Bu ses, ölüm cezasını veren bir yargıç çekici gibiydi. Brett koltuğunda şiddetle irkildi. Gözleri, artık var olmayan bir kaçış yolu ararmış gibi kapıya kaydı. Ardından gelen sessizlik ağır ve boğucuydu. Sadece sunucu soğutma sistemlerinin uğultusuyla bölünüyordu. Ellerimi kapalı dosyanın üzerine koydum ve doğrudan gözlerinin içine baktım. Finansman talebi reddedildi, dedim buz gibi bir sesle. Horizon Ventures saadet zincirlerine yatırım yapmaz. Biz dolandırıcılığa yatırım yapmayız ve şirket hesaplarını eşleri için kişisel bir ATM gibi gören CEO'lara kesinlikle yatırım yapmayız. Brett titreyerek nefes verdi ve gururundan kalan son kırıntıyı kurtarmaya çalıştı. Güzel, güzel Simone, noktayı koydun. Güçlüsün. Sen kazandın. Koltuğunu arkaya doğru itti, mermer zemindeki sürtünme sesi duyulabiliyordu. Eğer ilgilenmiyorsanız, biz de işimizi başka yere taşırız. Wall Street'te yeterince başka firma var. Sizin paranıza o kadar da muhtaç değiliz. Ayağa kalkmaya başladı, bacakları hala titriyordu. Ben şimdi gidiyorum. Bunu aile içinde tutuyoruz, değil mi? Avukatları karıştırmaya gerek yok. Muhasebe hatalarını kendim düzeltirim. Kımıldamadım. Sadece kaçmaya çalışmasını izledim. Otur yerine Brett, diye emrettim. Henüz bitirmedim. Koltuğundan kalkarken yarı yolda dona kaldı. Ne demek istiyorsun? Sunumu reddettin. Toplantı bitti.
Yatırımla ilgili toplantı bitti, diyerek onu düzelttim. Ama Alpatech'in şirket yönetimiyle ilgili toplantı daha yeni başlıyor. Elena'ya bir işaret verdim. Tabletine dokundu. Arkamdaki büyük ekran aydınlandı ve Brett'in şirketinin mülkiyet yapısının bir tablosunu ve pasta grafiğini gösterdi. Görüyorsun ya Brett, 3 yıl önce bir hata yaptın. İlk prototipinin lansmanı için çaresizce nakit paraya ihtiyacın olduğunda, Nemesis Holdings adlı anonim bir limited şirkete bir dizi mikro hisse sattın. Bunun sadece küçük paralar saçan rastgele bir melek yatırımcı olduğunu düşündün. Ekrana işaret ettim. Nemesis Holdings benim. Şirketinin %5'ine sahibim Brett. Küçük bir pay, yönetim kurulunu kontrol etmeye yetmez ama bana belirli haklar vermeye yeter. Brett'in yüzü adeta dağıldı. Sen beni 3 yıldır izliyor muydun? Ben 3 yıldır potansiyeli nasıl boşa harcadığını izliyordum, diye yanıtladım. Ve senin cezai boyutta kötü yönetimden suçlu olduğuna inanmak için makul nedenleri olan bir azınlık hissedarı olarak yasal hakkımı kullanıyor ve Alpatech'in tam bir adli muhasebe denetiminden geçmesini talep ediyorum. Brett'in dizlerinin bağı çözüldü ve koltuğa geri yığıldı. Bir denetim mi, diye fısıldadı. Sadece bir denetim değil, diye devam ettim. Adli bir soruşturma. Ekibim önümüzdeki 1 saat içinde varlıklarınızı donduracak. Monica'nın çantaları için harcadığınız her bir doların, lüks arabalar için boşa harcadığınız her bir sentin ve oluşturduğunuz her sahte faturanın peşine düşeceğiz. Ve tam tabloyu elde ettiğimizde, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğiniz için size dava açacağım. Ben bitirdiğimde sadece iflas etmiş olmayacaksınız. Aynı zamanda artık kimse sizi işe bile almayacak. Brett bana dik dik baktı. Sonunda göz kapaklarından yaşlar süzüldü. Simone, lütfen, biz aileyiz. Biz. Bunu yapamazsın. Monica hapse girecek. Ayağa kalktım ve ceketimi düzelttim. Yatırımcılarını çalmadan önce bunu düşünmeliydin. Aile konusuna gelince iyi bir avukat aramanı öneririm. Çünkü bu toplantı odasında sen benim eniştem değilsin. Sen sadece birazdan tasfiye edeceğim bir yükümlülüksün. Brett, şehir seviyesinden 45 kat yüksekteki bir gökdelen toplantı odasında hayatının yerli bir oluşunu izlerken, Monica, banyoda gerçekliğin kendi versiyonunu inşa etmekle meşguldü. Salonunun stüdyoya dönüştürdüğü köşesinde oturuyordu. Gözlerinin altındaki torbaları gizlemek için 3 halka ışık, ring light, konumlandırılmıştı ve bir filtre tenini pürüzsüzleştiriyordu. Partide hava attığı sahte tasarımcı el çantasını havaya kaldırdı ve zenginliğin tezahürü, manifestleme, hakkındaki haftalık canlı yayını için telefonunun kamerasına ışıldayarak baktı. "Hey millet, kanala tekrar hoş geldiniz," diye cıvıldadı. Sesi normalden bir oktav daha yüksekti. "Bugün çekim yasası hakkında konuşuyoruz. Sahip olduğunuz hayat için değil, istediğiniz hayat için giyinmelisiniz. Bu çantaya bakın. Ben onu görselleştirdim ve evren onu teslim etti. Sadece lüksü hak ettiğinize inanmanız gerekiyor." Kredi kartı borçlarını soranları görmezden gelip sadece kalp emojilerine odaklanarak yorumları okumak için duraksadı. Birden canlı yayın dondu. Ekranının üst kısmından aşağıya gri bir bant indi ve kendi yüzünü kapattı. Bu Instagram'dan gelen bir bildirim değildi. Banka uygulamasından gelen öncelikli bir mesajdı. Acil bildirim. 4492 ile biten hesap mahkeme kararıyla dondurulmuştur. Güncel bakiye, eksi. Monica ekrana dik dik baktı. Gülümsemesi sarsıldı. Bunun spam veya bir hata olduğunu varsayarak banta dokundu ve onu kaydırıp silmeye çalıştı. Ancak bildirim hareket etmedi. Sonra bir başkası ve bir başkası daha belirdi. Kredi kartı reddedildi. Varlıklara el konuldu. Yasal işlem sürüyor. Yüzündeki renk çekildi.
Hala canlı yayında olduğunu unuttu. Takipçileri, o kendine güvenen influencer'ın hipervantile olmaya, hızlı hızlı nefes almaya başlamasını izledi. Aceleyle yayını bitir butonuna dokundu ve vedalaşmadan yayını kesti. Elleri o kadar çok titriyordu ki telefonu neredeyse düşürüyordu. Banka uygulamasını açtı. Alışılmış bakiyesi yerine büyük kırmızı harfler gördü. Erişim reddedildi. "Burada neler oluyor?" diye fısıldadı boş odaya. Bu bir hata olmalı. Brett yine faturayı ödemeyi mi unuttu? Brett'in numarasını tuşladı. Bir kez, iki kez çaldı ve sonra Brett açtı. Ama her zamanki pürüzsüz karşılaması yerine ağır, düzensiz nefes alışlar ve sanki bir sokak köşesinde fırtınaya yakalanmış gibi mikrofondan geçen rüzgarın sesini duydu. "Brett," diye çığlık attı telefona. "Ne yaptın sen?" "Banka az önce bana mesaj attı, kartlarım dondurulmuş. Cari hesaba erişemiyorum. 1 saat içinde Hamptons için ön ödemem var. Bunu hemen hallet." Diğer uçta bir anlık sessizlik oldu. Ardından damarlarındaki kanı donduran bir ses geldi. Bu bir hıçkırıktı. Saf bir çaresizliğin derin, boğuk sesiydi. "Bunu halledemeyiz Monica," diye kekeledi Brett, sesi incecik ve kırılmıştı. "Bitti. Her şey bitti." "Neden bahsediyorsun sen?" diye bağırdı Monica ve odada birileri bir geri yürümeye başladı. "Ağlamayı kes ve bir erkek gibi davran. Bankayı ara. Onlara bunun bir hata olduğunu söyle." "Hata falan değil," diye bağırdı Brett. Sesi histeriden çatallanıyordu. "Bu Simone." Monica ileri geri yürümeyi bıraktı. "Simone mu? Onun bununla ne ilgisi var?" "Yatırımcı o," diye kükredi Brett telefona. "O Horizon'daki kıdemli ortak. Şirketin sahibi o Monica. Her şeyin sahibi o. Sahte danışmanlık ücretlerini biliyor. Maldivler seyahatini biliyor. Şu anda hayatımızı didik didik eden adli bir ekibi var." Monica koltuğa çöktü. Telefon kulağından hafifçe kaydı. "Bu imkansız," diye fısıldadı. "Simone bir sekreter. O bir köpek balığı," diye ağladı Brett. "Ve bizi az önce canlı canlı yedi. Biz bittik Monica, hapse giriyoruz." Hat kesildi. Monica telefonu yavaşça indirdi ve stüdyosuna bakındı. Halkalı ışıklar hala parlak bir şekilde yanıyor ve tüm hayatını başarılıymış gibi davranarak geçiren bir kadını aydınlatıyordu. Üstelik sadece, gölgede yaşamaya zorladığı kız kardeşi tarafından yok edilmek üzere. Annemin evindeki oturma odası, daha 24 saat öncesine kadar bir kutlama mekanı iken, şimdi bir çaresizlik sığınağına dönüşmüştü. Doğum günü pastasının kalıntıları hala büfenin üzerinde duruyordu. Bayatlamış ve el sürülmemiş, zamansız zaferlerinin şekerli bir anıtı gibi. Brett, kravatı çözülmüş ve boynuna gevşek bir ilmik gibi asılmış halde halının üzerinde birileri bir geri yürüyordu. Monica kadife koltuğa büzülmüş, bir yastığı göğsüne bastırıyordu. Maskarası yanaklarından aşağı siyah nehirler gibi akmıştı. Vivian odanın ortasında duruyor, elinde bir kadeh brandiyle bir kafa karışıklığı ve kızgınlık karışımıyla ikisinin arasında bakışlarını gezdiriyordu. Kendisine doğru haykırılan bilgileri bir türlü idrak edemiyordu. "İkiniz de kesin şunu," diye bağırdı Vivian ve kadehini bir altlığın üzerine sertçe vurdu. "Mantıksız konuşuyorsunuz." Bantla bir arada tutulan bir araba süren Simone'nin, "Bizim Simone'nin bir risk sermayesi şirketinin patronu olduğuna gerçekten inanmamı bekliyorsunuz. Bu çok saçma. Muhtemelen hesaplarınızı haklemiştir. Bu bir şaka." "Bu bir şaka falan değil anne," diye bağırdı Brett, sesi çatallanarak. "Onu gördüm. Onun toplantı odasında oturdum. Empire State binası manzaralı bir köşe ofisi var.
Beni öğle yemeğinde çiğ çiğ yiyecekmiş gibi görünen bir avukat ekibi var. Şirketin sahibi o anne. Borçların sahibi o. Bizim sahibimiz o. Monica başını yastıktan kaldırdı. Gözleri şişmişti. Bu senin suçun Brett, diye çığlık attı ve manikürlü parmağıyla kocasına işaret etti. Her şeyin kontrolün altında olduğunu söylemiştin. Bir vizyoner olduğunu söylemiştin. Bizi aşağılamasına izin verdi. Brett arkasını döndü. Yüzü öfkeden çarpılmıştı. Çanta ve ayakkabı almak için danışmanlık ücreti adı altında $90.000 harcayan sensin. Simone bana makbuzları gösterdi Monica, her şey onda var. Şirket kredi kartını Maldivler için kullandığını biliyor. Alışverişi bırakamadığın için bizi hapse attıracak. İmajımızı korumak zorundaydım, diye bağırdı Monica. Bunu bizim için yaptım. Tartışma bir suçlama kakofonisine dönüştü. Mükemmel evlilikleri gerçeğin ağırlığı altında çökmekteydi. Vivian birinden diğerine baktı. Yüzü solgundu ve sonunda dokuduğunu sandığı güvenlik ağının aslında bir örümcek ağ olduğunu, çocuklarının da onun içindeki sinekler olduğunu fark etti. Birden yoğun bir mavi beyaz ışık süzmesi ön pencereden süzüldü ve oturma odasının karanlığını yardı. Bu bir sokak lambasının ya da normal bir limuzinin mat sarı ışığı değildi. Bu, Venom farların o güçlü ve otoriter parıltısıydı. Tartışma durdu. Oda sessizliğe büründü. "Kim o?" diye fısıldadı Vivian ve göğsünü tuttu. "Polis mi geldi?" Brett pencereye gitti ve perdeyi geri çekti. Soluğu kesildi. Bu bir polis arabası değildi. Dün gece paslanmış Honda'nın durduğu yere, tam o noktaya, sessiz bir saygınlık yayan bir araç yanaşmıştı. Bu, sokak ışığını emiyor gibi görünen koyu gece yarısı siyahına boyanmış bir Rolls-Royce Phantom'du. Krom ızgarası bir yırtıcının dişleri gibi parlıyordu. Sürücü kapısının açılışını felç olmuş gibi izlediler. Üniformalı bir şoför indi, şapkasını düzeltti ve arabanın arkasına dolandı. Arka ters açılır kapıyı, Suici de Dor, alışkın, akıcı bir hareketle açtı. Vivian'ın ipotek taksitinden daha pahalı olan stiletto topuklu bir bacak dışarı çıktı. Ve sonra ben indim. Ayağa kalktım, ipek trenç kotumun yakalarını düzelttim ve pencereye doğru baktım. İzlediklerini biliyordum. Korkularının camdan dışarı yayıldığını hissedebiliyordum. Gülümsemedim. El sallamadım. Sadece ön kapıya doğru yürüdüm. Çakıl taşları, darmadağın olmuş egolarının kemikleri gibi ayaklarımın altında çıtırdıyordu. Cellat gelmişti ve şık bir şekilde seyahat ediyordu. Kapı zili çaldı. Oturma odasındaki yoğun gerilimi kesen keskin, ısrarcı bir ses. Vivian eteğini düzeltti, derin bir nefes aldı ve kapıya doğru yürüdü. Yüzüne bir ifade takındı, paniği sildi ve yerine davetkar bir sıcaklık maskesi koydu. Kapıyı açtığında bir gece önce dışladığı kızı görmedi. O, yürüyen bir yatırım portföyü gördü. Özel dikim trenç kotu, verandanın ışığını yakalayan pırlanta küpeleri ve kaldırımda o parlak Rolls-Royce'un yanında saygıyla bekleyen şoförü gördü. "Simone tatlım," diye haykırdı Vivian ve kollarını yüksek mertebeden bir konuğu ağırlar gibi açtı. Sesi, dünkü o cırlayan Harpia ile kıyaslandığında tanınmaz haldeydi. Sese bal ve çaresizlik bulanmıştı. "İçeri gel, gece havasında dışarıda kalma. Bütün o önemli işlerinden dolayı çok bitkin düşmüş olmalısın." Holden içeri girdim. Ayakkabılarımın topukları sert ahşap zeminde tıkırdadı. Sarılmasına karşılık vermedim. Bir heykel gibi öylece durdum ve kollarının beceriksizce yanlarına düşmesine izin verdim. Onun arkasından, Brett ve Monica'nın koltukta büzüldüğü ve müdürü bekleyen korkmuş çocuklar gibi göründüğü yere baktım. Vivian kapıyı kapattı ve ellerini birbirine kenetleyerek arkasını döndü.
Gözleri kıyafetimin üzerinde geziyor ve her bir ipliğin maliyetini hesaplıyordu. "Biliyordum," diye fısıldadı ve hafif bir hayranlıkla başını salladı. "İçinde bu gücün olduğunu biliyordum." "Senin potansiyelini görmediğimi mi sandın gerçekten?" Elini uzattı ve kolumu sıvazladı. Bu o kadar samimiyetsiz ve sahte bir hareketti ki tenim büzüştü. "Bunca yıl boyunca Simone, sana karşı sert olduğunda, Monica ile kıyaslandığında bir hiç olduğunu söylediğimde, seni bodrumda uyuttuğumda. Bunu kötü olduğum için mi yaptığımı sanıyorsun?" "Hayır tatlım, bu bir stratejiydi." Sinir bozucu, çınlayan bir kahkaha attı. "Senin karakterini şekillendirdim. Büyümek için dirence ihtiyacın olduğunu biliyordum. Eğer seni de Monica gibi şımartsaydım, buraya gelebilmek için asla bu kadar çok savaşmazdın." Pahalı kıyafetlerime doğru görkemli bir jest yaptı. "Ben senin kanatlarının altındaki rüzgardım Simone. Sen kahraman olabil diye ben kötüyü oynamak zorundaydım. Bana gerçekten minnettar olmalısın. Seni CEO yapan benim o katı sevgimdi." Ona dik dik baktım ve narsisizminin yaptığı bu akrobatik hareketlere hayret ettim. Hikayeyi 10 saniye içinde yeniden yazmıştı. İstismar artık istismar değildi. Motivasyon üzerine bir ustalık sınıfıydı. Vivian bir cevap beklemedi. Elimin üzerine uzandı ve onu sıkıca sıktı. "Ve şimdi başardığına göre, planın bu kadar harika bir şekilde işlediğine göre, artık nihayet her zaman hayal ettiğim o aile olabiliriz." Beni hafifçe oturma odasına doğru çekti. Sesini suç ortağı bir fısıltıya düşürdü. "Monica rakamlarla birkaç aptalca hata yapmış. O bizim kadar keskin zekalı değil ama sen bunu düzeltebilirsin. Güç sende. Sadece bir telefon aç tatlım. Hesapların blokajını kaldırt. Borçları sil. Senin milyonların var. 50.000 senin için nedir ki? Sadece bozuk para. Bunu annen için yap. Beni yetiştirdiğim o asil ve büyük insan olduğuna ikna et. Kız kardeşine yardım et." Annemin ipek trenç kotumun kolundaki eline baktım. Çok uzun süre taşıdığım bir pranga kadar ağır hissettiriyordu. Katı sevgi ve strateji hakkındaki sözleri, onlarca yıllık ihmali örtbas etmeye çalışan zehirli bir sis gibi havada asılıydı. Alacaklılara ve komşulara karşı kullandığı o çaresiz, kazanan gülümsemesini takınmıştı. Benim erimemi, cüzdanımı açmamı ve son bir kez daha kullanabileceği o uslu küçük kız olmamı bekliyordu. Gülümsemedim. Elini sülük söker gibi nazikçe ama kesin bir şekilde kolumdan çektim. Mantomun iç cebine uzandım. Vivian'ın gözleri bir çek defteri beklentisiyle parladı. Bunun yerine katlanmış, hafifçe sararmış bir kağıt parçası çıkardım. Bilerek büyük bir hassasiyetle kağıdı açtım ve yüzünün tam önüne tuttum. "Bunu tanıdın mı anne?" diye sordum. Sesimde onun umutsuzca yaratmaya çalıştığı sıcaklıktan eser yoktu. Vivian gözlerini kıstı ve belgeye baktı. "Bu 10 yıl öncesine ait bir banka havalesi dekontunun fotokopisi. Tarihi de tam o güne ait." Rakamları çözmeye çalışırken annemin alnı kırıştı. "Bu üniversite burs paramın hesaba yattığı güne ait işlem dekontu," diyerek açıkladım klinik bir ses tonuyla. 20.000 dolar. Eğitimimi, kitaplarımı ve yurdumu karşılayacaktı. Bu evden çıkış biletimdi. O hafta bana ne dediğini hatırlıyor musun? Üniversitenin bir yazım hatası yaptığını söyledim. Bursun geri çekildiğini söyledim. 3 gün boyunca odamda ağlamamı izledin. Halk Üniversitesi'ndeki Community College, derslerin parasını ödeyebilmek için restoranda gece vardiyalarında çalışmamı izledin. Bir adım daha yaklaştım ve onu kağıttaki hedef hesap numarasına bakmaya zorladım. Ama para geri çekilmemişti, değil mi? Senin kişisel tasarruf hesabına aktarılmıştı.
Ve 3 gün sonra, ne tesadüftür ki tam da aynı hafta, Monica tatlı 16 Sweetsik'ten partisi için eve yepyeni bir üstü açık arabayla geldi. Ağzı açık bir şekilde bizi izleyen Monica'ya doğru baktım. Bu arabayı, benim çalınan eğitim paramla finanse edildiğini bilmeden yıllarca sürmüştü. Monica'ya kıskandığım için bir araba almadım anne, diye devam ettim. Geçmişin hatırasının ağırlığıyla sesim hafifçe yükselmişti. Ayaklarım kanayana kadar çift vardiya çalıştım, çünkü sen beni soydun. En sevdiğin kızına bir statü sembolü satın almak için kendi öz kızını dolandırdın. Vivian'ın yüzü koyu kırmızı ve çirkin bir hal aldı. Kekeledi ve geriye doğru bir adım attı. O bir borçlu Simone, geri ödemeyi planlıyordum. O yıl sadece paramız azdı. Bana acı çektirmek için eski defterleri açıyorsun. Kağıdın yere süzülmesine izin verdim. Kağıt ayaklarının dibine bir mahkeme kararı gibi indi. Sana acı çektirmeye çalışmıyorum anne, dedim ve o soğuk, sert gerçek her hecemde yankılandı. Sadece kaydı düzeltiyorum. Sen katı falan değildin. Bana dayanıklılık falan öğretmedin. Sen bir hırsızdın. Geleceğimi çaldın çünkü beni bir yatırıma değer görmedin. Beni yalanlarının ve kayırmacılığının altına gömmeye çalıştın ama ölümcül bir hesap hatası yaptın. Benim sayılarla aramın çok iyi olduğunu unuttun. Benden aldığın şeyin faizini hesapladım ve geleceğimi geri aldım. Hem de tamamını. Ve şimdi borcu tahsil ediyorum. Vivian yerdeki sararmış kağıda dik dik baktı. Ağzı bir balık gibi açılıp kapanıyordu. Karşı çıkmak ister gibiydi. Burs parasını sadece herkesin iyiliği için ödünç aldığına dair başka bir hikaye uydurmak ister gibiydi. Ama ona konuşma şansı vermedim. Ortaya koyacak son bir belgem daha vardı ve bu belge geçmişten gelen bir hayalet değildi. Şimdiki zaman için bir balyoz darbesiydi. Mantomun cebine uzandım ve kalın, mavi bir yasal klasör çıkardım. O da adeta buz kesti. Monica bile beni izlemek için hıçkırmayı bıraktı. Klasörü, ağır ve boğuk bir gümleme sesiyle boş şarap kadehlerinin hemen yanındaki sehpaya bıraktım. Hadi bu ev hakkında konuşalım anne, dedim ve oturma odasındaki o çok sevdiği karton piyer tavanlara, pahalı perdelere bakındım. Herkese buranın bir aile mülkü, senin başarın bir sembolü olduğunu anlatıp durdun. Ama bu artık pek doğru değil, değil mi? Vivian'ın rengi soldu, gözleri mavi klasöre kaydı. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bence gayet iyi biliyorsun, diye karşılık verdim sakince. Bence bu klasörün içinde ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Geçen ay, Brett gecenin bir yarısı seni ağlayarak arayıp Atlantic City'deki çok tehlikeli bazı adamlara olan kumar borcundan bahsettiğinde panikledim. Elinde hiç nakit yoktu çünkü Monica her şeyi harcamıştı. Sen de aklına gelen tek şeyi yaptın. Bu evi teminat göstererek ikinci bir ipotek kredisi çektin. Yüksek faizler, tefeci şartları, çaresizlik parası. Brett koltuktan sertçe nefes verdi. Vivian'a baktı, yüzünde büyük bir ihanet okunuyordu. Ona poker borcundan bahsettin mi? Bana anlatmasına gerek yoktu Brett, diyerek sözünü kestim. Kamu kayıtları bana her şeyi anlatır. Ama işte işin talihsiz kısmı şu, geçen hafta ilk taksiti kaçırdınız. Banka krediyi anında batık kredi olarak işaretledi. Defterlerinde yüksek riskli krediler bulundurmayı sevmezler, bu yüzden bu sabah borcu satışa çıkardılar. Klasöre gittim ve kapağını açarak üzerinde taze devir damgası bulunan tapuyu gözler önüne serdim. Ekibim bu mahalledeki gayrimenkul işlemlerini izliyor, diye devam ettim. Sesim sakin ve amansızdı. Kırıkovak Diri ve adresindeki borcun satılık olduğuna dair bildirim geldiğinde adresi hemen tanıdım. Bir şekilde duygusal bir andı, ben de borcu satın aldım. Vivian destek almak için masanın kenarına tutundu. Krediyi sen mi satın aldın?
O zaman, o zaman şimdi sana öderim. Başımı yavaşça iki yana salladım ve bu anın tadını çıkardım. Hayır anne, bu özel sözleşmenin nasıl işlediğini anlamıyorsun. Şartlar der ki, ödeme yapılmaması durumunda borç senedi sahibi, derhal icra takibi yapma veya ödeme yerine mülkiyet tapusunu devralma hakkına sahiptir. Bana ödeyecek paran olmadığı için mülkiyet otomatik olarak bana geçiyor. Ona doğru yaklaştım ve irkilmesini sağlayacak kadar kişisel alanına girdim. Sadece borcu satın almadım anne. Evi satın aldım. Artık bu mülkün sahibi değilsin. Sen sadece bir işgalcisin ve şu andan itibaren benim çatım altında yaşıyorsun. Odadaki sessizlik o kadar derindi ki, mutfaktaki buzdolabının uğultusunu bile duyabiliyordum. Annem bana dik dik baktı. Elleri sehpanın kenarını kavradığı yerde titriyordu. Kadife perdelere, ithal halılara baktı ve kendisini dünyadan koruduğunu sandığı o duvarların artık kendisine ait olmadığını fark etti. "Bunda ciddi olamazsın Simone," diye fısıldadı Vivian. Sesi neredeyse hiç duyulmuyordu. "Burası benim evim. 30 yıldır burada yaşıyorum. Kendi öz anneni öylece sokağa atamazsın." "Atabilirim," diye yanıtladım sakince. "Ve atıyorum da. Ama yasal prosedürlere uyulması gerektiğine inandığım için sizi bu gece sokağa atmıyorum. Size bir mühlet veriyorum." Bir parmağımı kaldırdım. "Bir hafta. Kişisel eşyalarınızı toplamak ve mülkü boşaltmak için tam 7 gününüz var. Mülk yöneticim önümüzdeki cuma günü tam saat 12.00'de kilitleri değiştirmek ve son bir teftiş yapmak için burada olacak. Geriye kalan her şey çöpe atılacak." Brett koltuktan fırladı. Panik duygusu utancının önüne geçmişti. 7 gün mü? Sen çıldırmışsın. Hesaplarımız donduruldu. Hiç nakit paramız yok. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Bize daha fazla zaman vermek zorundasın. En azından denetim bitene kadar kalmamıza izin ver. Ona hiçbir merhamet duymadan baktım. Monica tekrar feryat etmeye başladı. Tam bir şımarıklık ve hak görme çığlığıydı bu. "Sen bir canavarsın. Bunu sadece kininden yapıyorsun. Evimizi elimizden alıyorsun ve sırf kar etmek için muhtemelen bir yabancıya satacaksın. Paraya ihtiyacın bile yok senin." Kız kardeşime döndüm. Yüz ifadem biraz yumuşadı ama bu dostluktan değil, sadece acımadandı. "Haklısın Monica. Paraya ihtiyacım yok ve bu evi satmak gibi bir niyetim de yok. Yalanlar üzerine kurulmuş bir mekandan kar elde etmek istemiyorum." Sessizce ağlayan Vivian'a baktım. "Devir belgelerini zaten hazırladım. Önümüzdeki cuma gününden itibaren bu mülk Hilde Vakfı'na bağışlanacak." Vivian'ın başı hızla yukarı kalktı. "Büyükannemin vakfına mı?" "Aynen öyle," dedim. Hilde anneannem 40 yıl boyunca koruyucu aile yanındaki çocuklara bir istikrar sunmaya çalıştı. Sizler çalınan paralarla lüks içinde yaşarken, o kiralık bir bodrum katında çalışıyordu. Siz onun işiyle hep dalga geçtiniz. Bunu zaman kaybı olarak nitelendirdiniz. Pekala, bu ev artık tehlike altındaki gençler için bir grup evi yetiştirme yurdu olacak. Kapıya doğru yürüdüm ve elimi kapı koluna koydum. Bu ev nihayet iyi bir şey için kullanılacak. Başının üzerinde bir çatı olmasının değerini gerçekten bilen çocuklarla dolacak. $1 değerini bilen çocuklarla. Bu ailenin aslında sahip olması gereken mirastı. Kapıyı açtım ve serin gece havasının bu basık odaya dolmasına izin verdim. 7 gün, diye tekrarladım. Beni Şerif'i aramak zorunda bırakmayın. Dışarıda bekleyen Rolls Royce'a doğru yürüdüm ve onları hayatlarının enkazı içinde bıraktım.
Arkama bakmadım. Ev dikiz aynamda çoktan solup gitmişti. Hayatımın nihayet kesin olarak kapanmış olan bir bölümüydü. Ağır meşe kapı tık sesiyle kapandı ve hırslarının mezarını mühürledi. Rolls-Royce'un sokakta uzaklaşan motor sesinin bıraktığı boşlukta bir an için sessizlik mutlak ve kusursuzdu. Sonra bu boşluk, öfkeye dönüşen paniğin o çirkin, keskin sesiyle doldu. Brett, köşeye sıkışmış bir hayvan gibi Monica'ya doğru döndü. Yüzü bir dehşet haritası gibiydi. Ter damlaları yakasına damlıyordu ve elleri artık korkudan değil, vahşi, çaresiz bir öfkeden titriyordu. "Mutlu musun şimdi?" diye bağırdı. Sesi adeta havayı yırttı. "Memnun musun? İlla ki bu yaşam tarzına sahip olmak zorundaydın, değil mi? Gelirimizin sınırları içinde öylece yaşayamazdın. Hayır, sana Maldivler lazımdı. Sana influencer statüsü lazımdı. Seni sevmeyen insanlara hava atmak zorundaydın." Monica ayağa kalktı, gözyaşlarını sildi. Yüzü alaycı bir sırıtışla çarpıldı. "Beni suçlamaya cüret etme. Sen CEO'sun Brett. Bir dahi olduğunu söyleyen sendin. Defterlerde sahtecilik yapan sendin. Ben o defterlerde senin kredi kartı borçlarını ödemek için sahtecilik yaptım," diye kükredi Brett ve Monica'nın yüzüne sadece birkaç santim kalana kadar üzerine yürüdü. "Sen Instagram'da birisiymişsin gibi davranabilesin diye 20 yıl federal hapishaneyi göze aldım ben. Peki bu bize ne getirdi? Evsizlik. Sen ayakkabı almayı bırakamadığın için 7 gün sonra sokaktayız. Seni yıllar önce hayatımdan çıkarmalıydım. Banka bana sen bu adamın sırtında bir küfetsin dediğinde onları dinlemeliydim." Monica'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu kez karşılık verip bağırmadı. Uğradığı tüm aşağılanmanın verdiği güçle hamle yaptı. Avucunun onun yanağına inişinin çıkardığı ses keskin ve şok ediciydi. Artık kendilerine ait olmayan evin çıplak duvarlarında yankılandı. Brett geriye doğru sendeledi, yüzünü tuttu ve ona saf bir nefretle baktı. "Sen zavallısın," diye tısladı Monica onun tepesinde dikilerek. "Ben gerçek bir adamla evlenmeliydim. Sekreterinin kız kardeşi tarafından alt edilen bir dolandırıcıyla değil. Sen bir hiçsin Brett. 5 parasızsın. Hapse gidiyorsun ve beni de kendinle birlikte aşağı çekiyorsun. Senden nefret ediyorum. Keşke seninle hiç tanışmasaydım." Vivian onları odanın ortasından izliyordu. 2 altın çocuğu. Ruhunu satma pahasına büyütüp beslediği yatırımları. Bu kriz anında birbirlerini teselli etmiyorlardı. Birbirlerini canlı canlı yiyorlardı. Hiç var olmamış bir ziyafetin kalıntıları için savaşıyorlardı. O kadar değer verdiği duvarlara baktı. Ev gitmişti, para gitmişti ama daha da kötüsü, illüzyon gitmişti. Koltuğa, oracığa çöktü. Dizleri, geride bırakmak zorunda olduğu o pahalı İran halısına çarptı. Onu onlarca yıldır ayakta tutan o güç öylece çözülüverdi. Ağlamadı. Sadece kavga eden çifte boş boş baktı. Sırf şimdi kendi ev sahibini öldürmeye çalışan 2 parazit yetiştirmek uğruna, gerçekten yetenekli ve dürüst olan tek çocuğuyla olan ilişkisini feda etmişti. Her şeyini yanlış ata oynamıştı ve şimdi elinde tozdan başka hiçbir şey kalmamıştı. "Yeter, kesin şunu," diye fısıldadı boş havaya doğru ama onu duymadılar bile. Eksik olan her bir doların hesabını sormak ve hiçbir şeyi çözmeyen suçlamalar haykırmakla, aileyi paramparça etmekle çok meşguldüler. Vivian gözlerini kapattı ve hayatı boyunca korktuğu yoksulluğun sadece finansal olmadığını anladı. Bu yoksulluk duygusaldı ve o şu an dünyanın en fakir kadınıydı. Şoföre hareket etmesini söylemedim. Rolls-Royce'un açık kapısının yanında durdum ve eve doğru baktım. İçeride çığlıklar devam ediyordu. Uzak bir gök gürültüsü gibi duyulan boğuk bir suçlamalar karmaşası. Bir özür beklemiyordum.
Asla gelmeyeceğini biliyordum. O binada benim geleceğimde bir yeri hak eden tek insanı bekliyordum. Evin kapısı tekrar açıldı ama bu kez öfkeyle çarpılarak değil, sakin, kararlı bir elle itilerek açıldı. Oma Hilde anneannem verandaya çıktı. Üzerinde pazar günleri giydiği mantosu vardı ve arkasından küçük, yıpranmış bir bavul çekiyordu. Bu bavul, 10 yıl önce Vivian'ın onun misafir odasında kalmasına gönülsüzce razı olduğu gün kullandığı bavulun ta kendisiydi. Büyük evin arka planında küçücük görünüyordu ama duruşu her zamanki gibi asildi. Araba yolundan geri yürüdüm. Topuklarım bu kez kaldırımda sessizce ilerliyordu. Bavulunun kulbuna uzandım ama o bir gülümsemeyle elimi itti ve tutuşunu ayarladı. "Bunu ben hallederim güzel çocuğum," dedi. Sesi net ve güçlüydü. 80 yaşındayım ama içerideki bazı insanların aksine kendi bagajımı kendim taşıyabilirim. Başparmağıyla arkasındaki kapıyı işaret etti. Tam o sırada çığlıklara bir de kırılan cam sesi eklenmişti. Bavula ve sonra ona baktım. "Çoktan hazırlanmışsın." "Nasıl anladın?" Hilde kıkırdadı. Gözleri verandadaki ışıkta parıldıyordu. "Simone, sen daha bez takarken ben seni izliyordum. 12 yaşındayken finans kitapları okuduğunu gördüm. Sabaha karşı saat 3'te sen bu şirketi kurarken kapının altındaki o ışığı hep gördüm. Bu eve o balyozu indireceğin günün sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyordum. Sadece sen o balyozu indirdiğinde yanıma temiz iç çamaşırı aldığımdan emin olmak istedim." Yanımdan geçip arabaya doğru yürüdü. Durdu ve kuru bir kağıt gibi hissettiren ama içinde bin güneşin sıcaklığını taşıyan eliyle yanağımı sıvazladı. "Çok iyi iş çıkardın güzel çocuğum," diye fısıldadı. Dimdik durdun. "Seninle gurur duyuyorum." Göğsümde 20 yıldır giderek daha da sıkışan o düğüm sonunda çözüldü. Akciğerlerime dolan havanın tadının her türlü şampanyadan daha tatlı olduğunu hissettim. "Teşekkür ederim anne," dedim. Sesim duygudan boğuklaşmıştı. Rolls-Royce'a baktı ve kendisi için kapıyı açık tutan şoföre takdirle baş salladı. "Vay canına, işte gerçek fayton dediğin böyle olur." Bilettin sürdüğü o gürültülü şeyden çok daha iyi. Çantasını şoföre verdi ve kendini yumuşak deri koltuğa bıraktı. Lüksün içine gömülürken derin bir iç çekti. Camdan son bir kez eve baktı, yüz ifadesi okunaksızdı. "Evi özleyecek misin?" diye sordum yanına otururken. Hilde başını iki yana salladı ve arkasındaki o kaosa sırtını döndü. "Bir saniye bile değil. Ben bu sirkten bıktım Simone. Palyaçolar çok gürültülü ve patlamış mısır bayatlamış. Beni eve götür." Şoföre başımla işaret ettim. "Eve." Araç süzülerek uzaklaşırken ev arkamızda küçüldü ve karanlıkta sadece bir ışık noktası haline gelene kadar gözden kayboldu. Başımı anneannemin omzuna yasladım. Motorun uğultusunu ve kendi kalbimin düzenli atışlarını dinledim. Hayatımda ilk kez bir şeyden kaçmıyordum. İleriye doğru hareket ediyordum. Savaş bitmişti ve biz kazanmıştık. 45 kat yukarıdaki hava çok farklıydı. Aşağıdaki sokakların kirinden ve gürültüsünden arınmış, taze ve temizdi. Çatı katındaki penthouse, kireç taşı terasta durmuş, trabzanlara yaslanmış ve Central Park'ın uçsuz bucaksız karanlığına doğru bakıyordum. Kuzeyde rezervuar şehir ışıklarını yansıtan siyah bir mürekkep havuzu gibi parıldıyordu. Güneyde ise gökyüzü, çelik ve camdan oluşan pürüzlü bir duvar gibi yükseliyordu. Hırsın ve gücün bir kanıtı gibi. Bu, yıllar süren sessizlik ve stratejiyle bedelini ödediğim bir manzaraydı ve bu gece nihayet bana aitmiş gibi hissettiriyordu. Arkamda porselenlerin çıkardığı hafif tıkırtıyı duydum. Hilde anneannem, ona aldığım kaşmir battaniyeye sarılmış bir halde yumuşak dış mekan koltuklarından birinde oturuyordu.
Gökdelenlerin arka planında küçücük görünüyordu ama ruhu mekanı dolduruyordu. Nane çayından bir yudum aldı ve memnun bir gülümsemeyle terasa bakındı. Zenginlikten etkilenmiş gibi görünmüyordu. Sadece huzurun getirdiği rahatlamayı yaşıyordu. "Burası çok sessiz," dedi. Sesi rüzgardan pek de yüksek çıkmıyordu. Siren sesi yok, kavga eden komşular yok. Sadece şehrin nefes alışını duyuyorsun. Trabzan'dan ayrıldım ve üzerinde eski bir bordo şarabının havalandığı alçak cam masaya doğru yürüdüm. Burası düşünebildiğim tek yer, babaanne, kendime bir kadeh doldurdum. Koyu kırmızı sıvı kristal kadehin içinde döndü. Son 24 saat bir ateşli hastalık rüyası gibi hissettiriyordu. Karşılaşma, gözyaşları, artık bizim olmayan o evdeki çalıklar. Her şey şimdi kilometrelerce uzakta, az önce bağlarımı kopardığım bir geçmişe hapsolmuş gibi hissettiriyordu. Göğsümde neredeyse baş döndürücü bir hafiflik hissettim. Hayatımda ilk kez bir plan yapmıyordum. Başka bir darbenin gelmesini beklemiyordum. O darbe çoktan inmişti ve bunu indiren bendim. Cam masanın üzerinde duran telefonum titredi. Sessizliği bozan sert, mekanik bir vızıltı sesiydi bu. Ekran bir bildirimle aydınlandı. Aşağıya baktım. Vivian'dan gelen bir mesajdı. Ön izleme metni ekranda kaydı. "Simone, lütfen aç. Bu gece sana karşı sert davrandıysam özür dilerim ama benim durumumu da anlamalısın. Otoyolun yakınındaki bir moteldeyiz, burası çok pis. Lütfen beni geri ara. Daha iyi bir oda için ön ödemeye ihtiyacımız var. Biz aileyiz." Sözcüklere dik dik baktım. Özründe bile para istiyordu. Yenilgisinde bile beni manipüle etmeye çalışıyordu. Kızını özlememişti. Sadece bankamatik makinesini özlemişti. Telefonu elime aldım. Hilde çay bardağının kenarından beni izliyordu. Gözleri keskin ve her şeyi bilir gibiydi. Tek bir kelime bile etmedi. Kararı bana bıraktı. Hiçbir cevap yazmadım. İçimde ne bir öfke patlaması ne de bir suçluluk duygusu hissettim. Kesinlikle hiçbir şey hissetmiyordum. Bu sadece alelade bir e-postayı okuyan bir yabancının kayıtsızlığıydı. İletişim ayarlarına girdim. O kırmızı yazının beklediği en alt kısma kadar kaydırdım. Arayanı engelle. Başparmağımla o tuşa bastım. Emin olup olmadığımı soran bir onay penceresi belirdi. Hiç tereddüt etmedim. Evet, dokundum. Mesaj kayboldu. İsim kayboldu. Bağlantı kopmuştu. Telefonu ekranı aşağıya gelecek şekilde masaya bıraktım ve böylece annemin hayaletini kesin olarak susturdum. Şarap kadehimi aldım ve Hilde'nin yanına oturdum. Elini uzattı ve dizimi sıvazladı. Bu basit bir dayanışma hareketiydi. "Bitti mi?" diye sordu usulca. "Bitti," diye yanıtladım. Kadehimi parıldayan gökdelenlere doğru, nihayet bana ait olan bir geleceğin sonsuz olasılıklarına doğru kaldırdım. Hilde çay bardağını kaldırdı ve kadehime hafifçe tokuşturdu. "Yeni başlangıçlara, babaanne." "Özgürlüğe, güzel çocuğum," diyerek düzeltti beni bir gülümsemeyle. Bulutların o derin sessizliğinde içeceklerimizi yudumladık. Altımızdaki şehrin ışıkları bir yıldız denizi gibi parıldarken ekran yavaşça karardı. Simone'nin hikayesinden çıkarılacak en derin ders şudur: gerçek başarı sessizdir, başarısızlık ise genellikle çok gürültülüdür. Brett ve Monica, iflaslarını gizlemek için hayatlarını umutsuzca bir zenginlik maskesi ardında geçirdiler ve böylece zengin görünmenin, gerçekten zengin olmaktan tamamen farklı bir şey olduğunu kanıtladılar. Simone'yi kibir yerine mütevazılığı seçtiği için hafife aldılar ve böylece bize, bir insanın yeteneklerini asla dış görünüşüne göre yargılamamamız gerektiğini öğrettiler.
Daha da önemlisi, bu hikaye sınırların gerekliliği konusunda çok güçlü bir hatırlatmadır. Aile bağları, istismar için verilmiş bir açık çek değildir. Simone'nin ailesini kapının önüne koyma ve annesini engelleme kararı bir gaddarlık eylemi değildi. Radikal bir kendini koruma eylemiydi. Bize sizi aşağı çekmeye kararlı insanları kurtaramayacağınızı ve bazen sadece o bağı tamamen kopararak iyileşebileceğinizi öğretiyor. Simone, iç huzurun ve finansal güvenliğin, toksik insanların onayından çok daha değerli olduğunu kanıtladı. Başarı en iyi intikamdır ama sessizlik, defteri kapatmanın en muhteşem yoludur. Siz Simone'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Ailenize ikinci bir şans mı verirdiniz yoksa sonsuza dek arkama bakmadan giderim mi derdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı ve adaletin yerini bulduğu daha fazla tatmin edici hikaye için kanala abone olmayı unutmayın.